gündemler yoğun. Yani ülkede her şey yoğun gidiyor aslında. Bu ara herkes bir karmaşada. Bugün de kimle konuşsam kimse önünü göremez bir durumda. İnsanların zaten üst üste gelen pandemi ve işte felaketler sonrası gelecek sorguları Hı var hı. kafalarında. Bir şey bitiyor, arkasından ne gelecek sorusunu insanlar kendine soruyor. Halbuki bir şey gelmeyecek diye kimse düşünmüyor. Ama sanki hep böyle arkasından bir kötü bir şey bitiyor senaryo. Arkasından başka insanlığın ne bekliyormuş gibi bir senaryoya geçiş yaşanıyor her seferinde. İnsanların artık zihni böyle çalışmaya başladı. Yanlış bir çalışma sistemi diyorum ben ona. Çünkü her bir şeyin bir sonu illaki olur. Bir ivme hep kötü gitmez. Bir yerden sonra bir yükseliş ya da bir ivme iyiye doğru yönelir. Değil. Değil mi? Değil. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Direkt ben sana söyleyeyim, öyle değil. Şimdi yaşamımızın, şimdi döngülerden bahsediyorsun aslında. Bir şeyler iyi kötü giderken öbür taraftan iyi gitmez mi? Yok, bir yerde sonlanıp bir yerden sonra da artık iyiye gitmez mi bir Tamam, şey gider. diye Gider ama söylüyorum sadece. şimdi verdiğin örnek şöyle bir örnek. Hı hı, İşte deprem yaşandı. Ondan sonra sel oldu. Şimdi bir seçim meselesi var. İşte hı hı, ekonomik konularda ilgili bir takım işte sıkıntılar var. Bireysel olarak insanlar da kendi içinde çeşitli döngüler yaşıyorlar. Böyle bir gidişatla sürekli olarak işte yaşadığımız pandemi sürecinden çıkıp da ondan sonra girdiğimiz işte hem içeride kaldık, ondan sonra dışarı çıktık, ekonomik sıkıntılar yaşandı. Ondan sonra hepimizin yaşamıyla ilgili teknolojik adaptasyonla ilgili büyük sorular sormaya başladık. Hiç daha önceden yaşamadığımız ardından gelen süreçte içsel ve dışsal, yani fiziksel ve ruhsal da tanımadığımız şeyler de yaşadık. Sarsıntılar yaşandı mesela. Bu depremden önce, aylar öncesinde ben çevreme de bunu söylemiştim. Biraz sanki yer kayıyormuş gibi gelmiyor mu? Hani bu böyle bir hissiyatı daha önceden birçok insan tanımıyordu aslında. Sonra baş dönmeleri olmuştu o dönemler. Kulak çınlamaları evet. olmuştu. Pandemiye bağlanmıştı, Aynen, aşıya bağlanmıştı aslında bunlar. değil bu arada. Yani hani her şey birbiriyle bağlı ama bu bununla alakalı deyip sadece tek parmak gösterecek yer orası değildi. Ama böyle bireysel deneyimler yaşadıktan sonra da arkasından gelen tabii büyük arası bir sürü şey var ama yine sonrasından deprem geldi. Ondan sonra sel geliyor. İşte bu kronikmiş gibi giden bu sıkıntılı süreç sonrasında tabii insan adaptasyon sürecinde, bu süreçte hayatta kalma kafası rahata eremez. Kolay kolay huzura giremezsin. Çünkü kapı çalsa acaba balyozla mı girecekler gibi bir şeyle, düşünceyle kendini kronik anksiyete içerisinde, yani sürekli bir stres halinde, tam tabii bu çok uç bir tabir olur kronik anksiyete, ama en azından stresimiz gerçekten kronik. Şimdi böyle streslerin bu kadar aslında kronik Hı. olduğu, yani aşikar bir şekilde sorunların çok fazla olduğu zamanlarda ya da çok fazla sorunlar olmasa da olaylara, hayata, gidişatlara çok daha pesimist bakışlar da olduğunda, aslında hayatta bazen insanların başlarına çok kötü şeyler gelmez. Hatta kötü şeyler gelmez. Ama onların perspektiflerinde onların bir türlü işte feraha erememişlerdir gibi bir perspektif de olur insanlarda. Bu söylediğin aslında şey gibi, hani Evet. kapıdan örnek verdin. Bunu telefonla da bağlayabilirsin. Hani kötü haberler aldığın Tabii telefona bir o yerden artık sonra senin, bakmak hatta istemez insan. telefona Bu da dokunmak hayat bile seni yolundan strese hani sokmaya devam başlar edersek artık. buna. Şimdi ya gerçekten Hı belirli hı. bir seviyenin, yani norm olarak kabul edilen, yani alışılagelmiş, çok da sıra dışı olmayan, ama hani sıra dışı olmayan diyelim, yani bizim hep alıştığımız durumların birazcık daha fazlasında kötü olaylar yaşadığımızda, kötüyü bu arada acı veren olarak tasvir ediyoruz aslında. Acı veren olaylar olduğunda, Hı hı. bunlar sık sık olduğu senaryoda, ya da diğer ikinci senaryo neydi? Aslında o kadar sana acı veren değil ama senin olaylara çok daha fazla hassasiyetle yaklaştığın için, orada belki kendine güvenmediğin için, yaşama güvenmediğin için de oluşturduğun kendi hassaslığından ötürü olay o kadar acıtmasa da sen daha fazla acı hissediyormuşsun gibi pesimist bir yaklaşım senaryosundan bahsedelim. Her iki senaryoda da insan bir şekilde psikolojik olarak da hayatta kalabilmek için, yani biraz akıl sağlığını da koruyabilmek için, kendini hayatta da tutmak için olan mekanizmayı aktifleştirir. Hayatta kalma mekanizması. Bu da doğal olarak yaşadığımız her olayı tamam tamam geçti artık bitti diyemememize sebep verir. Çünkü rahatlarsan, sakinleşirsen, kapıyı bir anda indikleri zaman aniden ayağa kalkıp aniden kaçman gerektiğinde, aniden savaşman gerektiğindeki o refleksi yakalayamayacağını zannedersin. İşte bu zaten hepimizin
şu an insanlık olarak, ama ben hani bunu açıkçası en fazla Türkiye'de gördüm. Bir seyahatlerim oldu biliyorsun. Ama oralarda bu kadar görmüyorum. Hı Aynı hı. zamanda başka ülkelerde bu kadar da şahsi gelişimine bu kadar odaklanan bir kitle de görmedim açıkçası. Onu da soracaktım. Dünya genelinde ve Türkiye Evet. özelinde İşte bakarsak Türkiye diyecektim üzerinde sana biraz hatta. daha fazla bir durum var. Bu da doğal, çok doğal. Çünkü bir gerçekçi de bir durum var. Yıllarca da geldiğimiz bir durum var ama şimdi çok dağılmadan bu noktaları da ben biliyorsun ben hiçbir konuyu tek başına bırakmam ya. Hani buraları mutlaka ki yine açarım ama sıra sıra gitmek gerekirse öncelikle ya gerçekten bir sıkıntı yaşanır ya da bir sıkıntıyı çok sıkıntılı yaşarız. Ve böyle bir psikolojide biz şu anda gerçekten sıkıntılı yaşıyoruz ama belli miktarda var olan durumu da biraz büyütüyoruz da. İkisi de birlikte var aslında bunların. Hı Ve bu hı. iki senaryo içerisindeki bir insanın rahat bir şekilde yatağına yatması ve huzurlu bir yaşam yaşaması için gerçekten burada inanç ihtiyaç olarak çok fazla ortaya çıkar. İnanç, umut, anlayış, yaşama anlayış, yaşama güven, güven duygusu, istikrarlı bir yaşam duygusu zaten bir bebeğin de hiç tanımadığı bu ortamda beklediği bir huzur malzemesidir aslında birer tane. Yani istikrarlı bir şekilde sevgi ve güven görmek ister. Sevgiyi, güveni istikrarla birleştirmek ister. Şimdi biz istikrarlı bir ortamda değiliz. Ortamımıza yaşama güven duymuyoruz ve sevgi nedir tam olarak bilmiyoruz ve sevgi diye bildiğimiz şeyleri zaten görmüyoruz. Hayatta kalmak için de en fazla dayanak noktamız paradır. O yüzden de bu paranın ki aslında yaşam enerjisidir ama dediğim gibi bunlar hiç hayatı okumayan bir zihniyetle ya da pesimistik bir zihniyete girdiğimiz zaman hayatı okuyabilsek bile unutmamızla bağdaşlaştırıyorum şu anda. Paraya çok fazla odaklanırız. İşte o yüzden bir de ekonomik kriz de var zaten. O da yaşama otomatikman güvensizlik yaratınca artık sen kronik bir şekilde yani böyle sürekli tekrar eden hatta birçok anlamsız şeyden bile tetiklenerekten öfke, kaygıdan kaynaklı aslında, güvensizlikten kaynaklı öfke ve bu öfkeyi açığa çıkarttığı zaman kızgınlık, bastırdığı zaman da atalet duygusu, tembellik, isteksizlik, motivasyonsuzluk gibi bir duruma geliriz. Yani formül bu aslında. Ya bir gerçek sıkıntı var ya da bir sıkıntıya karşı gerçek olduğunu zannedilen bir perspektif var ki diyorum ki ikisi de olur. Bu Türkiye'de ikisi de birlikte olur. Çünkü Türkiye çok gerçekçi bakamaz bazı şeylere. Buraya işte bir sonraki safhada buraya geleceğim ki bu geleceğe nasıl hazırlanıyoruz videosunu yapmaya çalışıyoruz ya aslında şu anda. Öncelikle Hı içinde hı. bulunduğumuz durumu anlamamız ve içinde bulunduğumuz durumun birazcık geçmişine böylece de geleceğine bakmamız gerekecek. Ama önce içinde bulunduğumuz durumu iyi bir anlamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü ben yani gün içerisinde Türkiye ile ilgili birkaç bir şeyden bahsederken, sohbet esnasında geçerken bile ailem içerisinde ağlamaklı oluyorum, gözlerimden yaş geliyor. Bütün bu hassasiyetlerim aslında biraz hayal kırıklıkları da üzerine gidiyor aslında. Şimdi bizler gibi bu yani çocukluğundan itibaren kendi hayatının bildiği kadarıyla yaşamın manevi tarafına odaklı insanlar, ruhsal, soyut kavramlara giden, öğrenmek isteyen, hatta bundan başka bir hayatta kalma mekanizması geliştiremeyenlerden bahsediyorum. Herkes böyle değildir. Yani gerçekten yaşama arzusu, hayatta kalma güdüsü her insanda vardır. Ama herkesin mekanizması farklıdır. Bazılarının mekanizmaları sosyal çevre yaptığı zaman rahatladığını fark eder ve çevreyi bir güç olarak görür. Kimi çalışmayı ve para olarak görür ve oralarda işe gider, çalışır, aktif bir yaşantı yapar. Bunlar mesela çok daha güzel, istikrarlı bir şekilde spor yaparlar, işe giderler. Hep bir üretim halindedirler. Hep bir artıyım, artıyım, artıyım zihniyetine girerler. Benim gibilerse yaşamda her şeyin geçici olduğunun kavrayışı ile birlikte geçici olmayanın arayışına gire 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 soyut aleme düşer zaten. Bir anda kendini orada bulur. Ve o soyut halinde hayatın her şeyin orada kalıcı olduğunu bildiği için orada güvenli hissederken somut tarafı, nefsani tarafı yani şu beden tarafımızda burada o soyut bulduğu şeyi paylaşmak isterken çok paylaşacak insan bulamaz. Çünkü birçok insan soyut dünyaya çok fazla düşmez. Yani çok az, daha azdır popülasyonda oraya geçenler. O yüzden zaten bunları daha fazla yalnızlaştırarak daha da dibe çeker, daha da dibe çeker. Artık kuyunun dibinden su çıkartana kadar senin çocukluğun, bir bakmışsın yaşamın bu olmuş olur. İşte böyle insanlar birazcık daha olaylara karşı ne kadar ki hayal kırıklıkları olsa da
herkes tarafından aslında yaşanıyor şu anda. Bu birkaç boyutta yaşanıyor. Sadece ülkesel boyutta değil, bireysel boyutlarda da yaşıyoruz biz bunu. Şu anda herkes yaşıyor aslında. Ölçeği değişebilir sadece. Ama hayal kırıklıklarına ne kadar soyut bir derinliğin olursa olsun, çeşitli aydınlanma deneyimlerin bile olsa, hani belirli ölçeklerden bahsediyorum. Ufak ufak kafanın aydınlanması, kendini Hı hı. fark etmek, mesela katmanlarını fark etmek. Bir beden katmanın var, bir enerjetik katmanın var mesela, bir gerçekten his ve duygular olarak yaşadığımız bir enerji katmanın var. Daha önce bunların hepsini birlikte yaşarken fiziksel, emosyonel diye geçen işte hissel katman ve mental katman, düşünce katmanı ve bunların hepsini gözlemleyen ruhsal katmanı. Bu dört katmanı ayrıştıracak kadar çeşitli baraj aşımları geçirsem bile yine de yaşamla ilgili bu bedenin yaşadığı bir hayal kırıklığı o kadar güçlü ki bu bedende çok ciddi bir güç var. Bunu işte Hinduizm'de Kundalini diye geçer. Ana kaynak prana'dır burada. İşte bu çi'dir, ki'dir. Bizde nefestir. İslamiyet'te nefestir. Türkiye'de nefes diye geçer. Ondan sonra başka yerlerde de bir sürü şeyi vardır. Kızılderililerde farklı isim vardır falan. Yaşam enerjisi gerçekten insan bedeninin kuyruk sokumunda, omurgasının en temelinde çok derin bir güçtür. Bu güç öyle bir güçtür ki eğer bir anne varoluşunu çocuğuna adadıysa çocuğunun ölümü kendisinin ölümü gibi kavradığı için ki bunu beyin yapar. Bir insan bedeni ortaya çıkarttığın zaman hayatta ilk defa senden daha önemli, bencil olamayacağın bir uzvun gibi bir şey olur aslında. Orada bir ilişki olur. Arabanın altından onu kurtaracak kadar o enerjiyi kullanabiliyor değil mi? Bunun örneklerini çok kez duymuşuzdur zaten. Tabii. İşte bir kadın bir arabayı bir tonu nasıl kaldırır? Bir tondan fazla ağırlığı nasıl kaldırabilir? İşte can havli dediğimiz enerji odur. Bir havuzdur o. Kundalini diye geçen şey. İşte bu enerji hayal kırıklığı yaşadığı zaman da bu enerji onu yaşıyor. Yani çok ciddi bir hayal kırıklığı deneyimimiz var. İnsan beyninin gittikçe aydınlanması bu bedenin hayal kırıklığına uğramadığı anlamına gelmiyor. Sadece hayal kırıklıklarını farklı şekilde yorumluyorsun. Farklı şekilde anlayışın değişiyor. O hayat değişmez. Hayat ızdırap dünyasıdır zaten. Nefes almak bile zordur. Sürekli olarak aldığımız oksijenle enerji yakıyoruz yani. Peki şey geleceğim buradan. Hı Bundan bir hı, tabii. örnek vereceğim. Kısa bağlayıcı bir örnek vereceğim. Hı Mesela hı, depremde canlarımızı hı hı, kaybettik. Vatandaşlarımızı kaybettik. Ben hiç bu kadar hani kendi akraban olmasa dahi ve kendi bölgenin yakınında olmasa dahi, uzağında dahi olsa bu kadar acıyı derinden, bedenen, ruhen, beynen hı hı. hissettiğimiz zamanları Evet. hatırlamıyorum ben açıkçası. Bu neden Şundan kaynaklandı yani? Bu kadar şok kaynaklanıyor. Bu çok şekilde güzel bağlayıcı bir hissetmek. şey oldu. Teşekkür ederim. Güzel bir katkı oldu bu. Çünkü şöyle, Yani, insan bir olay yaşadığı zaman travmatik olsun ya da zorlayıcı olsun. Her şey travmatik de değildir zaten ama stresli bir süreç yaşadığı zaman hı hı, olaya beyin algıladığı şey bilgiyle yani olayı deneyimledin. Oradan bir veri geliyor. Bu verileri herkes farklı algılıyor. Sen bir şeyi algıladığın zaman o olay senin bedeninde bütün varoluşunda fiziksel tarafında dahil olmak üzere aslında onun sembolik dili üzere algılanır. Yani bir depremden benim yaşamıma dahil olan mesaj, senin yaşamına dahil olan mesajlar, bir başkasının yaşamına dahil olan mesaj birbirinden tamamıyla farklıdır. Herkes özgün bir şekilde yaşar her deneyimi. Şimdi deprem deneyiminde sembolik anlatımda şu var. Şimdi istersen biraz dekode edeyim. İster misin? Tamam. olur, E, olur. Yani bu Memnun birçok olurum. insanın şahsına da iyi gelebilir belki ama şimdi bizim şöyle bir Hı şeyimiz hı, var. Ben Türkiye'yi hep şuna benzetiyorum. Hani bir Alev Alev dizisi vardı. Bugün anneme onu anlattım da. Alev Alev dizisinde adam işte çok güçlüydü. Biraz ama fazlasıyla kontrolcüydü ve kadın bağımsızlığını elde etmeye çalıştıkça dayak yiyordu. Ve daha sonrasında artık bağımsızlık için o lüks şartları bırakıp en azından benim evim, küçük evim ama benim evim diyerek bir yaşam şartı ve kızı için aslında bir anlamda kendi iç çocuğu için, içerideki çocuk için ya da gelecek için aslında sembolik olarak böyle bir şey yapıyordu. Burada kadını Türkiye'ye benzetirsek ve adamı da bunu sadece Amerika demek doğru olmaz. Amerika demek de doğru olmaz. Amerika deyince böyle hı külliyen hı, bütün ülkeyi alıyoruz ama dünyada belli bir sistem var.
Ve o sistemin politik, ekonomik, enerjetik, arka planda ruhsal bir sistem aslında tabii ki de hepsi birbiriyle girift bir şekilde ilerliyor. Ama Amerika dediğimiz bir arketip, bir yapı, İngiltere, Avrupa genel olarak işte bir de doğuda da Çin'i, Japon'u ve onun dışında da bir de biraz daha geride kalmış işte Güneyde Afrika'sı, Mısır'ı, işte ne bileyim Hindistan'ı falan, Rusya'sı kuzeyde. Bunların hepsi birlikte bir satranç oyunu üzerinde yerleşmiş birer piyonlar. Ve her bir daha doğrusu birer ne diyelim kuvvetler aslında tabii hepsi piyon değiller. Şimdi bunların her birinin Taş taş diyelim evet. diyelim. Her birinin bir hareket kabiliyeti var. Herkes aynı şekilde hareket edemiyor. Ve Türkiye aslında şahken piyon gibi davranmak zorunda olduğu ve kendi kimliğini Hı kaybettiği hı. ve gerçekten de e, kendi kimliğini hatırlaması için kendi kimliğinin ne kadar da değerli olduğunu, hatta bütün gezegen için ne kadar değerli olduğunu anlayabilmesi için biz nasıl ki değerli şeylerimizi kaybedince anlıyoruz değerini, hatta tekrar bulduğumuzda daha bir farklı bakıyoruz onlara. Türkiye'de aynı şekilde böyle bir şeyin içinden kimlik hafıza kaybı, yani gerçekten hafıza kaybından geçiyor. Ve kendine geldiği zaman ben ne yaptım deyip kurtulmaya çalıştığı zaman da yediği dayaklar veya işte eski alıştığı konforlardan çıkmalar var. Şimdi Türkiye'yi böyle ele alırsak eğer, Türkiye'nin atlasından bahsediyorum, coğrafyasından, bu Hı hı. işte bizi daha refaha yaklaştıran, daha refah seviyesi yüksekmiş gibi gösteren bir batı dünyası var Türkiye'de. İşte İstanbul'dan güneye kadar, biraz da güney yerleri de dahil. Bir doğa var. Hani oralarda medeniyet yok zannediyoruz ama medeniyet kelimesi tabii çok daha karmaşık bir kelime. Daha dikkatli bakılması lazım ama kuzey dediğin orman zaten. Yani çok Türkiye ile ilgili bilgi çok kıt çünkü. Ankara desen zaten beton, kır, bozkır, işte politika oradan gidiyor. İşte hani sanayi desen işte İstanbul'dur falan. Sonra daha güneyine indiğin zaman İç Anadolu var. İç Anadolu'da böyle bir Anadolu kültürü var ama Anadolu kültürü bizim için gerçekten Türkiye'deki birkaç ürünün reklamından öteye gidemiyor aslında. Anadolu kültürü nedir gidip gezmiyoruz. Gezmek istediğimiz zaman çok spesifik yerlere gidiyoruz. Ya da çok eski medeniyetler görmek istiyoruz mesela. Tarihimin ne kadar derin olduğunu anlamak için Göbekli Tepe'lere gitmeye çalışıyoruz mesela. Biz aslında var ya der gibi bir ihtiyacımız var çünkü. Çok ciddi bir değersizlik yaşıyoruz. Gelelim Doğu'ya. Doğu dilimizde çok değerli ama asla bu değeri göstermediğimiz bir yer. Yani ilişkimiz olsa Doğu'yla, Doğu der ki sen beni Evet. sevdiğine emin misin? Yani bu kadarsına beni değerli görüyorsun ama niye göstermiyorsun der. Doğulu insan da bunun farkında tabii ki. Ve diyor ki biz kaldık diyor başımızın çaresine biz bakacağız diyor. Ben depremden önce Mayıs ayında Hatay'ı gezdim ve insanlarla bir sohbette bulundum. Videolar çektim. Henüz onları koymadım ortaya. Biraz daha demliyorum diyelim. Ama aldığım yorum buydu aslında. Hı hı. Biz diyor ne inşa edelim? Zaten gelip yine yıkılacak diyor. Yani koruma olmadığı zaman insan bedeni, kadın bedeni bir çocuğu rahmi kuvvetli olmadığı zaman gebe kalmaz. Aynı şekilde psikolojik olarak da hanesine, eşine güvenmediği sürece kadın hamile kalmakta zorlanır. O yüzden bir yaratım, bir inşa etme, inşallah diye hep kullandığımız bu kelimeyle aslında inşa etme, gerçekten belirli bir çeper, belli bir kuvvet, bir muhafaza edilme, koruma güdüsü olduğu zaman oluşabilecek bir şeydir. Bu edebiyatta geçer. Türkiye'nin mitolojisinde, Anadolu mitolojilerinde geçer. Bir sürü yerde var. Yani sen yaptıktan şu anda. Biz doğunun yıkıldığını gördüğümüz anda aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Kendi içimizde göz ardı ettiğimiz, aslında çok değer verdiğimiz ama asla işletmediğimiz yerlerin işte gitti. Böyleyiz. Hı Anlatabildim mi? hı. Aslında içinde değerler var ama o değerleri çok da fazla göstermiyorsun o değeri. Ve değeri göstermek senin için alıştığın konfordan uzaklaşmak demek. Ve onu da istemediğin için göz ardı edip duruyorsun. Özgürlüğe ihtiyacın yokmuş gibi, inşaya ihtiyacın yokmuş gibi. Yapmaya kalksan kim yapacak şimdi? Bu yaştan sonra olur mu? Kaynağımız yok ki. Ben yapamam ki. Zaten bu yaştan sonra iş mi bulacağım? Okulda okumadım zaten. Eşimden ayrılsam bu çocuklara kim bakacak? Bıdı 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 bir sürü bağımsızlaşma konusunda önüne gelen engelleri seni teşvik edecek şeyler olarak değil de seni daha çok kamçılayacak şeyler gibi değil de onun yerine seni hep böyle ket vuracak ve engelleyecek şekilde kendini ayağa kaldırıp da risk almaktansa tembelleştirecek şeyler olarak kullanıyoruz. İnanmıyoruz çünkü biz kendimize. Bak aslında en başından beri aynı şeyi söylüyorum. Biz kendimize çok fazla inanmayan bir ülkedeyiz. Bak ben kendime inanıyorum ve bunun için yıllardır çalışıyorum.
Ama böyle pıt diye gidiveriyor inancım. Çünkü ben Türkiye'deyim. Türkiye atmosferinde soluk alıyorum. Kanımda çok fazla Türklük var. O yüzden otomatikman pıt diye kolektifi de çok hissedebildiğim için anında değersizleşebiliyorum. Tek fark şu, Tamam. değersizleştiğimi fark ediyorum. Ve bunu bilinçli bir şekilde, bilinçli bir şekilde depresyona giriyorum. Bilinçli bir şekilde ağlıyorum. Bilinçli bir şekilde hiçbir şey yapmamaya çalışıyorum. İşte yemek yiyorum, ayağa kalkmıyorum. Bir bakayım şu atalet neymiş? Nedir sığındığın ve bulduğun çözüm nedir sevgili beden diyorum mesela. Ben ve benden içeri olan gibi düşün. Bu yüzden ayağa kalkıp söylediğim şey şu. İnsan aslında bir depremdeki yıkımı gördüğü zaman arkasında henüz iki gözüyle göremediği, inşa edilmekte olan, inşa edilmiş olan, hatta edilmekte değilim ama dağlarını da görmeli. Hani depremler biliyorsun dağları oluşturur. Bundan dolayı sembolik dilde deprem peygamberlik alameti olarak geçer. Rüyalarda deprem olması, peygamberlerin hep yüksek yerlere çıkıp orada vahiy edinmeleri hep budur. Dağlar Allah dağına göre kar verir. Yani Allah inancına göre sana dert verir. Ne kadar inanıyorsan o kadar dertlenirsin. Çünkü her dert aşıldıktan sonra adı derman olan bir mertebe atlar. Aynı şeydir. Derdim bana dermanım dediği dert halk seviyesinde adı derttir. Hak seviyesinde dermandır. Sadece mertebe atlarsın o kadar. Şimdi bu derdi görüyoruz. O dertle ilgili alınması gereken sorumluluklar her birimizde var. Bende de var, sende de var. Şu anda burada izleyenlerde de var. Anadolu'daki herkes de var. Tabii dünyada herkes de var ama bana kalırsa çok iş düşüyor. Ben de zorlanıyorum. Türkiye nasıl çıkacak diyor. Yani hani kalpten gördüğüm şeyi aklım hesaplayamakta zorlanıyor. Yani hesaplayamıyor diyemem ama ihtimaller var ama çevremde baktığım zaman o kadar inansızlık görüyorum ki, o kadar kolaycılık görüyorum ki. O yüzden bazen gerçekten hayal kırıklığı şöyle oluyor bende. Hayal kuramıyorum gibi bir kırıklık oluyor. Anlatabildim mi? Bazen hayal kurmakta, evet En hayal acısı bu zaten değil diyorum mi? ki yani En kurmasam acısı mı bu. acaba? Mesela ben de depremle beraber işimi yeniden gözden geçirdim. Çünkü bir deprem oluveriyor. Bir günde herkes akıl çok önemli, ahlak çok önemli. İşte biz sorumluluk almamız lazım. Ben zaten söylüyorum Türk insanı yumurta kapıya sıkışınca direkt yani hani böyle bir sıkıntı olduğu zaman, dert olduğu zaman biz ayağa kalkmakta hiçbir sıkıntımız yok. Allah Allah deyip giriyoruz yani neyse. Şova giriyoruz bazen. Kendimizi göstermelik giriyoruz. Olsun yine giriyoruz. Bazen deli girici. Deli gücüyle Evet tabii. giriyoruz. Hep böyle Tabii. Şimdi son mesela dakikada deli gücüyle şimdi gitmek giriyoruz. lazım asıl Yani deprem onu bölgelerine. ekonomik kullanamıyoruz Biz gücümüzü diyeyim akıllı yani. işleyemiyoruz. Şimdi Hı şöyle bir hı. şeyimiz var. Ben Başak'a çok yüksek bir şeyimdir astrolojik olarak. Ve astrolojiyi de şöyle Hı anlatayım. hı. Burada belki astroloji çok ilgilenmeyenler vardır. Bugün denizde bir dalga varsa bunun sebebi aydır mesela. Onun gibi element ve kimya üzerinden giderseniz ki Gazali bile kimyayı saadet diye anlatmıştır. Mutluluğun kimyası diye. Ve çünkü mutluluğun kimyası bizdeki hormonlardır. Hormonlar belli frekanslarla ölçülür. Belli frekanslar belli etkileşim ve manyetik alanı olan diğer cisimler tarafından oluşturulur. Kocaman bir nesnenin frekans alanından etkilenmemen mümkün değil. Ve her bir gezegen senin bedenindeki farklı bir frekans oynattığı için kimyanı değiştirir. Bundan dolayı Türkiye'nin astrolojisi Türkiye'nin aynı zamanda hem kilidi hem de anahtarıdır aslında. Yani ikisi aynı şekilde birbirini açar. Şimdi bizim hep söylüyorum bunu. Hep bunu haykırıyoruz aslında. Başka bir şey yok. Bunu yapmadan da yola çıkamayız çünkü. Hani bunu yapsak devamı gelecek zaten de. Şimdi bizim geride bırakacağımız zihniyet balıkla anlatılan ama balığın gölge tarafı, geride bırakacağımız dediğim o. Gölge tarafıyla bağımlılık. Şimdi balığın gölge tarafında bağımlılık vardır. Ee, Eğer aydınlık tarafına geçerse o bağımlılıkları kullanarak hayatta hiçbir şey yanlış değildir. O yüzden bağımlılık da bağımsızlaşmak için bir alet olarak kullanılabiliyor. Özgürleşmek için kullanılabiliyor. Senin burada içtiğin sigara bile atandan dolayı olabiliyor. Yani sadece herkes içiyor diye içmiyorsun mesela. Sen o sigarayı özden bıraktığında, gönülden bıraktığında mesela atanla ilgili bir konuyu çözüyorsun. O yüzden atanın kısmeti sana da geliyor. Bir anda bir yerden miras gelir mesela. Hani biraz yine parasal konuşayım. Böyle etkileniyoruz diye böyle anlatıyorum ama bizim bağımlılık tarafımız aslında özgürleşmekten, birey olmaktan ne kadar zevk almak istesek de onun hepsinin sorumluluk olduğu ve
ülkesel olarak sorumluluk kelimesini doğru anlayamadığımızdan dolayı sorumluluğu yük olarak görmemiz. Sorumluluk alırsam başıma çok fazla yük gelir. Özgürlüğünü de zaten alamam. Çünkü bir sürü ebeveyn zamanında çalıştılar. İşte sorumluluk alındı. Ama anneye babaya baktım mesela, ya yaşamda aldığınız zevk bu mu? Mesela böyle diyorsun. Şimdi bu geçmiş zamanda zaten oldukça böyleydi. Çünkü ekonomik kıtlıklar çok yaşandı. Ekonomik kıtlık algısı olarak yaşandı ama bu arada onu da söyleyeyim. Bugün yine konuşuyorduk ailede. Yani ben biliyorum ki işte Abdülhamit yardım etti dedi babam daha sonrasında, ama Osmanlı devrindeyken o dönemler İskoçya'da ve İrlanda'da çok ciddi kıtlıklar yaşandı mesela. Ve bu kıtlıktan çıkmış bir güruh olarak karanlık çağ, orta çağ, bu kadar ciddi karanlıklarla yaşamış Avrupa'nın aydınlanma süreci bugün konuştuğumuz bilgiler sayesinde oldu aslında. Metafizikle, psikolojiyle, bugün bilimi doğurtan felsefeyle onlar aydınlandılar. Ve bu kıtlık bilinci hala arkalarında olduğunu ben bir takım yabancılarda görüyorum. Her yabancıda görmüyorum, onu söyleyeyim. Daha çok Evet. evet, İtalyanlarda çok var İtalyanlarda özellikle. var. Yunanlarda da var ama biraz hallerinden dolayı gizleniyor gibi gözüküyor. Evet. İngilizlerde çok vardır. Amerikalılarda çok vardır. Yani böyle snob gibi gördüğün bir kesim, böyle kendisini daha yüce gören bir kesim. Bunu gerçekten Amerikalı, İngiliz falan, İtalyan dememek lazım. Bu ülkelerde Tabii. anlamlandırabiliyoruz diyelim aslında. Çünkü gerçekten bir sürü yabancı ile tanıştığımda onlar da bunu söylüyorlar. Ya evet, böyle bir kesim var diye. Ve benim gözlemim şöyle, çıkarımım şöyle. Bu kadarsına burnu havadalık, bir kendini yukarıda görmenin altında işte geçtiği o orta çağ zamanlarında yaşanan büyük kıtlıklar, kısırlıklar, bereketli topraklarda olmamaların getirdiği çok ciddi bir aşağılık kompleksi var aslında. İnsan psikolojisi O tabii zaman ki buna de, Fransa'yı da katabiliriz. Bu tabii ki aşağılık de. kompleksini en üst Evet, seviyede tabii ki yaşayan de. ülke olarak. Yani bazı konularda eğer çok fazla bir yücelme yapıyorsanız zaten oralarda biraz aşağılık kompleksi vardır. Bu arada ben çok çok ağır gibi konuşurum çünkü her şey insana dahildir. Hiçbirimizin içinde aşağılık kompleksi olmasaydı bazı yerlerde kendimizi dik tutmaya da çalışmazdık. Herkesin aşağılık kompleksi Hı vardır. hı. Sadece aşağılık kompleks, aşağılığı vardır. Bir aşağılık hali vardır. Aşağılık kompleks haline getirmekle aşağılığı kendine ham madde haline getirebilmek insanın kabiliyeti. Zaten insan var olana yeniden şekil verecek. Yeni bir varoluşun olmayacak. Bir varoluşun var, malzemen var. Buradan yeniden bir şey pişireceksin sadece. Olay bu. Şimdi yurt dışında bu var aslında baktığımız zaman ve oradaki bu ayrılıklara gördüğümüz zaman bu kadarsına altı kıtlık olan bir zihniyetle gelinmiş bir örnek var ama bizim ülkemizde bu kadar bereketli topraklarda bir şekilde bizde niye bu kadar bir ya burnu havadalık ya da bir genel olarak bir aşağılık hali varmış gibi bir davranış var. Ben onu bir illüzyon perdesine benzeterek anlayabiliyorum sadece. Sanırım da öyle bir şey var burada bu arada. Hani çok da bunun araştırmasını yapmadım. Ben biliyorsun ben çok kanıta götürmeyen, akla çok uymayan, hani beni olabilir, olmayabilir de tutan şeylere çok fazla gitmem ama Türkiye'nin üzerinde, Türkiye'nin üzerine oynanan oyunlar gibi bir cümle başladı ama değil demek istediğim şey. Komplo Yok, hayır, teorisine dönermiş o şimdi değil. Ayşegül Olay biraz. şu. Türkiye çok değerli bir yer ama Türkiye bütün dünyaya kendisini açmak üzere görevli bir yer. Yani biz değerliyiz de onlar değerli değil dediğin anda Türk olmuyorsun zaten. Her şeyi değer gören. Aşure memleket diye hep geçiyor burası. Hiçbir tat kendi öz tadını kaybetmeden ahenkle birlikte var olabildiği bir yemekten bahsediyoruz aşure derken. İşte böyle bir her şeyi bir potada eritebilecek kadar çeşitliliğe kucak açacak kadar kırılgan bir yerdir burası bak. Bu kadar düşmemizin sebebi bu kırılganlığımız aslında. Çok hassasiyetimiz var ve kırılabilme özelliğimiz çok yüksek. Çünkü çok hassasız, çok esnek bir yapımız var. Türk insanı çok dayanıklıdır ama çok kuvvetli değil. Şimdi bu dayanıklılık ve esnek yapı, yumuşak yapı ağaçlarda nereden büyüyor ağaç? Sert kabuğundan büyümüyor. Yumuşacık, ip incecik dallardan uzuya gelişerek büyüyor, değil mi? O yüzden hassasiyet, kırılganlık, kendini o çıplaklığın yani mahremiyet hallerimiz, aslında iç dünyamız, bunları ortaya koyabilmek, birinin fikrini, senin fikrini kırabileceğini düşünmene rağmen o fikri ortaya açabilmek mesela. Gerçekten ben böyleyim yani beğenebilirsiniz de
beğenmeyebilirsiniz de. Sevmenizi bile beklemem. Ben kendimden eminim en azından. Çünkü bugün böyleyim. Yarın belki buna hata da diyebilirim bu arada. Çünkü insanım ve öğreniyorum demek aslında hassasiyet. Sürekli bir gelişime açık olabilmek yani. Şimdi insan bizde kıvrak zeka problemleri hemencecik bir sorunu çözerken kıvrak zeka ile bir şey geliştiriyor. Ama problemlerin sebebine inmiyor. Problemleri nasıl üstesinden gelirim, altından çıkarım demiyor. Dünyadaki hiçbir sistem, ekonomik, politik olsun hiç fark etmez. Bencilce olsun hiç fark etmez. İlahi bir iradenin dışında gerçekleşmiyor. Mutlaka ki hayatta sen bir kere bireysel olarak kendi içinde, senin içinde bir Amerika var, senin içinde bir İngiltere var, senin içinde bir Türkiye, Hindistan, o saydığımız bütün hepsi var. Senin içinde karanlık var, senin içinde aydınlık var. Senin içinde bir gezegen olarak sen varsın bir şey olarak, dünya olarak. Ama bir taraftan da bir çevrende döndürtmeye çalıştığın bir ayın da var falan. Şimdi sen kendi kendine, kendi kainatında kendini aydınlanmaya, kendini bağımsızlaştırmaya, Türkiye gibi mesela kendini her karanlığınla, aydınlığınla, iyinle, kötünle, güzelinle, çirkinle ve doğrun ve yanlışınla ki bu üç tanesi ana hatlardır felsefede de zaten. Bu şekilde kabul etmeye kalktığında ve gerçekten kendini daha çok sevmeye, anlamaya başlayıp huzurlu ve daha özgür, özün gürleşiyor. Hatta öyle ki bedenin bir hallere giriyor, sen o hale giremiyorsun. Ne oluyor ya sana diyorsun yani. Hani hakikaten bütün bedenin zerrelerine yerleşmişsin ama o beden değilsin mesela. Öyle bir hal oluyor. O hali gördüğün zaman hikayeni birazcık bitirmeye başlıyorsun. Beşer hikayesi biraz bitiyor. Ben önceleri beşer hikayesi bittiği zaman biter zannederdim bu yolculuk. Öyle değilmiş. Beşer hikayeni tüketebiliyorsun. Eğer gayret gösterirsen, yaşamı izlersen oluyor ama bu. Çünkü insanın kendi kendine hoca olması çok zordur. Dünyanın, hayatın sana sinyallerini okuyabilmek üzere öğrencisi olman lazım. Ben kendi kendime hallederim derse zaten olayı anlamamışsın demek. Zaten mesele o problem zaten aslında. Ama kendi kendine savaş verdiğin zaman, o cihad-ı ekberi içeride yapınca hikaye birazcık bitsin. Geri dönüp baktığın zaman ayağa kalkıp alkışlamaya başlıyorsun bütün karanlıklarını, bütün düşmanlarını, bütün senin senle uğraştırdığın o negatif düşüncelerini mesela. Diyorsun ya size hayranım. Yani gerçekten o kadar güzel bir şekilde böyle yerli yerince böyle pıt diye dokunmuş ki ve sana ah dedirttirmiş ki sen artık yeter be deyip ayağa kalkıyorsun çünkü. O yüzden ne kadar güçlenirsen seni o kadar güçlendirmenin payını seni zamanda zayıf hissettiren şeyler olduğunu da anlıyorsun. Şimdi bu çok bilge bir savaştır. Türkiye'nin ben şu anda böyle bir bilgi savaşı vermesini beklemiyorum açıkçası. Çünkü daha sorularımız bile kaliteli değil çünkü. Sorgulayan bir kesim var, soran bir kesim var. Sorgulamaktan sormaya çıkabilmişler mesela. Ama sorular tam oturmuş değil. Soru kaliteli değil. Çok genel sorular var mesela. Ya da deneyimle harmanlanmamış. Çok Google sorusu. Çok ben kendim bazen diyorum ya Siri gibi hissediyorum diye. Hani hey Ayşegül bana şunu anlatsana diye böyle. Hayır öyle bir şey yok. Emek göstermek zorundasın. Ben sana cevabı hemen verirsem sen o cevabı idrak edemeyeceksin. Senin gerçekten enerjini verdikçe öğreneceğim. İşte o yüzden niye uğraşıyorlar Türkiye ile? Çünkü Türkiye'nin çıkması lazım. Misyonu olan bir ülke. Her ülkenin bir misyonu var ama Türkiye'nin misyonu birleştirici bir misyon. Ve önemli bir, yüksek bir misyon. O yüzden misyon var. Yani bir tane insan ayağa kalkmıyor. Hani bizi sevsinler. Sevmek başka bir Yani şey. böyle bir sevdirme. Bizi niye sevmiyorlar? Hani böyle küçük çocuğun şey olur ya. Beni Senin sev. rahatını, Beni sevmiyorlar. huzurunu, yaşam. Şimdi Haykırış olur sen ya mesela böyle. hayatta hep hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Hep spor yapman lazım. Hep hareketli olman lazım. Koltukta sere serpi yatan bir insana niye sinirleniyorsun? Rahat bırak. Onun orada yatması senin yatamamanı hatırlatıyor. Onun orada yatması senin bu kadar çalışmak için hareket etmen gerektiğini sana fark ettiriyor. Yani bedava bir şey yapamadığını öğreniyor. Hatta bazen de özellikle yani eğer hareketli bir insansan ve hareketli olmanın ne kadar senin kendine bağımsız bir dinamiğin olduğunu öğrenmen gerekiyorsa hele senin ailende, çevrende mutlaka tembel biri vardır. Bunun da üzerine arttırıyorum. O tembel biri sen koşturarak kazandığını yatarak kazanır. Böyleler vardır yani. Aynen Bu öyle. ne ya falan dersin yani. Hani Doğru. öyle değil ama işte
Sen yatarak kazanamazsın. Senin fıtratın buna uygun değil. Sen çalışarak kazanacaksın. Ama emin ol ona da yatmak zor geliyor. Ona bir sor bakalım. Sırf gıcıklığına. Herkes seni takdir ediyordu diye sen de, o da sana gıcık. Sen çalış dur ben yatarak kazanıyorum diye anlatıyor. Onu da yatmak, yatak batıyor ona da aslında. Mutlaka hayat ızdıraptır. Onu de diyorum zaten. Ama ızdırabı sevmek aşk demektir zaten. Izdıraptır aşk. Aşk ızdıraptır, ızdıraptır aşk. Yani o yüzden aşk dediğimiz şeyin, sevgi dediğimiz şeyin bizi niye sevmiyorlar? Bizi seviyorlar. Ama sevginin ne demek olduğunu biliyorsan bunu kabul edebilirsin. Anne sevgiden mesela kızını, oğlunu bir güzel üzer. Her şeyi sevgiden yaparız biz. Sevgi okumak gereken bir şey. Böyle ben seni seviyorum. Yani hani ne zaman inanırsın? Söyleme tarzı, üslubundan tut da davranışlara kadar her şeyi sevdiğini sana göre anlatır. Bir seviyormuş gibi davranmayan, kendini sevemeyen bir insanın seni seviyorum demesine kafan açılsa bile ancak kendisi kadar sevebildiğini anlarsın zaten. Ama bu sevgi arkadaş, bak şöyle demek lazım herkese. Sevgi enerjidir. Bunu Einstein de söyledi. Her şey enerjidir. O yüzden her şey sevgidir. Enerjinin yüksek enerjisi vardır, düşük enerjisi vardır. Ama enerjinin yüksek enerjisi yakabilir, yıkabilir, yapabilir. Yani yüksek, çok seviyorum demek her zaman yapıcı olmayabilir. Çok yıkıcı şekilde. Yani öyle radikal anlatımlarım vardır ki benim şimdi bazen böyle insanların şimdi hassasiyetleri var. Çok fazla anlatmıyoruz ama yine de bir insanın sana bağırışında bile yüksek bir sevgi vardır. Ama doğru kanalize edilmemiştir. Eğri kanalize edilmiştir. Ama ne diyor Yunus Emre'ye, Tapduk Emre sonunda? Eğriyi doğruyu neye göre ayırıyorsun diyor. Yani bu çünkü kainatta düz çizgi yoktur. Bizim doğru dediğimiz şey özümüzden gelen şey doğrudur. Özümüzden gelen şey eğri yolu yürü diyorsa eğri yolu yürümek doğrudur mesela. İşte o yüzden özünü okuman lazım. Maddenin özünü okuman lazım. Kendinin özünü okuman lazım. Depremin özünü okuman lazım. Yaşadığımız Türkiye'nin özünü okuman lazım. Sonra da okuduğunu yapman lazım. Bu zaten bu Kur'an öğretisidir bu arada. Sadece Kur'an öğretisi de değildir. Kapsayıcı bir şekilde en sonunda Kur'an'da ikra ile anlatılır bu. Rabbinin ismiyle oku. Yani isim esmasıyla, enerjisiyle oku demektir esma. Kelamıyla oku, kelimesiyle değil. Kelime kıyafettir çünkü. Kelimenin altında kelam vardır ama kelamını oku bu işin. Biri bana Hı bağırıyor. hı. Ben onun sevdiğini direkt anlıyorum. Yani kale alıyor beni. Bak mantık da bunu anlatır zaten. Seni kale almayan insan sana kızmaz zaten. Senin gelişebileceğini düşünmediğin birisi varsa karşında seni eleştirmez ki. Sana birisi eğer rahatsızlık veriyorsa senin yapabileceklerinden korkuyordur zaten. Bu sevgidir. Ama biz sevgiyi canım cicim dediğimiz sürece beğenme kelimesiyle karıştırıyoruz. Bu beğenmek. Bizi niye beğenmiyorlar? Olur mu ya? İstersen biraz Ortaköy'e git. Biz bugün oraya yürüdük. Bayağı turist var. Bence bayağı beğeniyorlar. Beğenmiyor değiller. Çok Beğeniyorlar. beğeniyorlar. Kesinlikle Beğenmez fazlasıyla. olurlar mı? Burası beğenilmeyecek bir yer mi? Dünyanın özeti gibi bir ülke burası. Maldivleri de var. İskoçya'sı da var. Her şey var burada yani. Yani ben birazcık Kesinlikle. bir nereye gitsem biraz bir Anadolu'yu tanımak istiyorum. Çünkü ben Türk'ü tanımıyorum. Bana da sadece bir kesim geliyor diye düşündüm. Ve Anadolu'da nereye gitsem acaba diye biraz böyle bir saçma sapan bir araştırma yaptım. Hani böyle çok standart yerlerden bakmadım. Ya o kadar güzel yerler var ki, öyle kanyonlarımız var ki mesela. Hani tek kanyon Sedona'da mı zannediyoruz mesela? Grand Kanyon mu zannediyoruz sadece? Bir sürü kanyon var. Bir sürü Yok canım. çok Bizde güzel de yerler var. var. Tabii. Yani Türkiye, bence Türkiye Atlası çıkartılmalı bu arada. Yani bence Kültür ve Turizm Bakanı'nın çok ciddi anlamda eğitim değil yani. Eğitim Bakanlığı'na hiç bahsedemem. Eğitim Bakanlığı'nın çok da fazla manevra alabileceğini zannetmiyorum. Çünkü çok ciddi bir kapital yatıyor okul sektörü içerisinde. Eğitim sektörü artık yani içinde. Ama e, Mesela hiç gitmediğiniz, görmediğiniz ama sadece küçüklüğümüzden beri akşam haberlerinde başka sebeplerden duyduğumuz bölgeleri, belki de hiç gidemeyeceğimizi düşündüğümüz bölgeleri evet, inanılmaz doğa yatıyor. evet, Mesela Şırnak'tan bahsedeyim. Şırnak'ta inanılmaz bir doğa var. O dediğim evet, kanyonlardan da var Şırnak'ta. Dereler evet. desen nasıl gürül gürül Ki akıyor sen yani. biliyorsun Yani böyle insan bölgeler yani var. Türkiye'deki birkaç böyle senin gibi birkaç böyle maceracı zihniyetinde insan olur. İşte genelde motorcu diye geçer. İşte ya motorcudur ya doğa tırmanışları yapar falan. Bunlar özgür ruhlu insanlardır ve hayatlarında
gerçekten bağımsızlığı ararlar ve hayatlarının çok uzun bir dönemi de böyle maymun iştahlı gibi gözükürler. Biraz orası, biraz burası. En kötü bir yerde çalışır, çalıştıktan sonra bütün kazancını da işte böyle özgürleşmeye atar. Mesela bu insanlar Türkiye'yi çok iyi tanırlar. Çünkü onlar daha böyle yol dışı rotaları isterler ya. Kopmak ister çünkü. Bir de Hı Anadolu hı. zaten anneyle ilgili bir yerdir. O yüzden anneyle, toprakla, bedeniyle ilişkiyi yeniden özgür bir yerden kurabilmek için orayı daha bağımsız bir şekilde hiç böyle işte bakir topraklar diye gördüğü yerleri gezerler. Aslında o insanların Türkiye bilgisi bizim turizmde gördüğümüz Türkiye bilgisinden daha geniştir. Çok güzel rotaları vardır mesela. Buraların keşfedilmesi lazım. Yine en önemlisi sanayisel olarak da yapılması gereken veya yani ekonomik olarak diyeyim tarıma gerçekten bakmak gerekiyor. Çünkü tarım bugün gerçekten birçok konuda yani bizimkiler buradayken ben çok şey yaparım. Bu konuları çok sorarım. Çok incelerler çünkü bir de geçirdikleri çok devirler var. O 60'lar 70'ler devirleri var. İşte politikanın geldiği gittiği yerler falan filan. Onlar da evrimleşiyorlar tabii ki ve onlar da bazı gerçeklerle karşılaşıyorlar. Onların yaşlarıyla bizim yaşlarımız arasında bir fark var ama yine de hepimiz yeni bir Türkiye'ye uyanıyoruz ve gördüğümüz şey hoşumuza gitmiyor. İşte bunun bir uyandırıcısıydı aslında deprem. Ama deprem bize o balığı dedim ya gölgesini geride bırakmak lazım. Bağımsızlaşmamız gerekiyor ama bunu akıllıca yapmamız gerekiyor. Onun karşısında da Başak yatar. Başak bir kere analitik zekadır. Bakın Başak çok hep böyle Başak bakire kız figürüyle anlatıldığı için tam manası verilmiyor. Başak aslında baktığınız zaman Virgo diye geçen, İngilizce'de geçen bakiredir. Ama Başak Evet. demek başka bir kelime. O yüzden İslam astrolojisinde Başak diye geçmesinin sebebi olgun Başak'ın zaman içerisinde boyun bükmesidir. Boynu büker. Yani teslimiyete geçer. İslamiyet'teki en değerli edebe doğru geçer. Doğuldukça, doğuldukça, Doldukça doğuldukça ağırlaşır. Ağaçlar da böyledir. Meyveler boyun büker. Yani sen olgunlaştıkça boyun bükmen gerekir. İhtiyarladıkça sırtından bükülürsün zaten. Bu bir teslimiyet göstergesidir aslında. Ve bunlardan çok daha eski metafizik bilgisi olan aslında tarot kartı, tarot kartları metafizik bilgisinin, ilahi bilginin sembollerle, resimlerle gizlendiği kart dizisidir aslında. Bu dizide bir tane kart var. Hermit diye geçer. Dokuzuncu karttır. Bilge diye geçebilir. İşte Hermit aslında şey demek yani iç dünyasından çıkan işte bilge diye geçiyor bizde ama tam bilgi değil. Baktığı şey aslında yaşam derviş diye de geçebilir. Bizdeki biraz dervişçilik ve dervişin artık mürşit kartı demek Hermit aslında. Mürşit demek yani. hı Şimdi hı. mürşitlik orada da mesela boynu büküktür. Yaşlı ihtiyar bir adamdır. Boynu büküktür. Ve elinde bir tane gece lambası taşır. Karanlıkta görebilir. Soyut dünyayı görür yani işte ikra yapmıştır Kur'an'da yazdığı gibi. Ve o gece lambasının içinde bir yıldız vardır. O yıldız sembolik dilde baktığımız zaman bir sürü anlamı da olmakla beraber Sirius'a işaret eder, Şira'ya işaret eder. Ve Şira'ya doğru gitmek demek, senin kuzeyine doğru gitmek demek, kutup yıldızını görmek demek. Onun çok fazla değil, yani sembolizm çok kaotik bir dil zaten. Onu hani burada tek bir tane yıldız konusunu konuşalım bir gün mesela. Bir saat zaten net Tabii. uzayacak. Kesin. E, onu Ezoterik tarihiyle bir tabii, örtüştürdüğümüzde tabii. hele Yani saatler dünyayı sürer. bitirip öteye geçmeye çalışan insanı anlatır işte aslında. Gözü yıldızdadır, gökyüzündedir. Gitmek ister artık. Hani Evet. bana seni gerek seni Sirius'tadır. dediği yerdir Yunus Emre'nin. Şimdi bizim Türkiye olarak yengeçi var, osu var tabii 12 tane arketipi var her şeyin. Her şeyin, insanın da şeyinde. Türkiye'nin de 12 arketipinden bu balık ve başak çok önemli. Başak aslında analitik olmaktır. Analitik mantık olmadığı sürece, rasyoneliteyle başlayıp onu akla evriltmediğin sürece, Cebrail meleği budur zaten, akıl melekesidir. Aklını analitik bir şekilde kullanmadıkça, bu öz eleştiridir bir de. Öz eleştiri yapmadığın sürece ve kendi toprağını ekip, kendi ektiğini biçip, biçtiğinden öz eleştiri yapmak olmadığı sürece büyüyemezsin der. Bu ne demek? Tarımdır zaten Başak. Tarım, tarım nedir? Ekmek biçmektir. Ekersin, biçersin, sonra hesap yaparsın. Hesapsız tarım olmaz. Hesap yaparsın. Dersin ki, ne ben bu kadar ektim, şu kadar aldım. Niye bu kadar azalıyorum? Niye bu kadar azalıyorum diye isyandan bahsetmiyoruz. Sormaktan bahsediyoruz. Sorumluluk budur işte.
Neden acaba? Yani hayata güvenmeyi seçmekle başlar inanç yolculuğu. Yoksa dünyanın Kur'an'ını indir okur, hatmet, Tevrat İncil oku, ezoterizmlere dal, metafizik öğren. Bu dünyaya inanmayı yaşamından başlayarak, pratik yaşamından başlayarak bu dünyaya güvenmeyi, bu ilahi sisteme güvenmeyi seçmezsen, çünkü başta güvenmeyeceksin ve haklısın. Delil görmek ister. Hazreti İbrahim de öyle başladı. Beni mutmain et dedi, bana göster dedi. Görmediğin sürece inancın oluşmayacak. Oluşmadığı sürece de ne ekersen onu çok bereketsiz biçeceksin. Sebep budur. Ama neye inanmıyorum? Tamam, inanmıyorsun. Sebep bu. Basittir cevaplar. Sen neye inanmıyorsun? O da senin kendi tanıdığın kadarıyla verebileceğin bir cevaptır. O yüzden içe dönüktür. Boynu büküklük. Uzak Doğu savaş sanatlarında da var. Uzak Doğu bütün meridyen egzersizlerinde de vardır. Alındaki epifiz bezini kalbe indirerek çok şey değiştirirsin beden psikosomasında. Yani psikolojik bir bedensel şeyinde çalışmasında. Türkiye'nin ya ben sana bir gün böyle gerçekten bir şey yapacağım zaten kısmetse bir seminer yapacağım. Öyle bir delilleriyle sunabilirim ki Türkiye'nin aslında yok kardeşim haritası bu yani. Hani başka bir şey yok. Ekmen lazım, biçmen lazım. Şimdi diyoruz ki ama herkesin toprağı mı var? Yok. Bir kere bir yatırım yapmak isteyen insanın gerçekten tarımla ilgilenmesi önemlidir. Yani burada bir kolaj Yani yapalım, bir özetini çıkaralım şu işte zamana kadar geldiğimizin. Yani diğer medeniyetlerle karşılaştırdığımızda Türkiye yattığı yerden bir kar evet, getirebilecek, kendine bir fayda sağlayabilecek değil, bir toprak değil. değil. Hı hı. Ekme ve biçme üzerine. Evet, her anlamda. Toprağı çok değerli. Şöyle söyleyeyim. Bir kere bizde şimdi üretim. Özetleyeyim ben sana dediklerimi. Deprem bir yıkımdı, bir yaratım istiyor. İnşa istiyor bu ülke. Bu ülkenin Hı zaten peygamberimiz hı. de Boğa burcu olarak geçer. Hani peygamberimiz diyorum ama ben bütün peygamberleri peygamberimiz olarak şey yaparım. Hazreti Muhammed öyle diyelim. Hazreti Muhammed Boğa burcudur Hı ve hı. Boğa burcu aslında e, finansal stabilizasyonu, belirli bir stabilizasyon sürecinde gitmeyi, ikilikleri kendisine, dualiteyi yani, kendisine zemin hazırlamayı çok iyi bilir. İstikrarlıdır, çalışkandır mesela Boğa aslında. Böyle yan gelip yatmaz, tembel değildir. Sadece keyif sürmeyi de bilir. Olay o. E, Şimdi bizim Türkiye olarak üretim ana şeyimiz. Türkiye, Türk, birey ol, toplum ol, grup ol, işletmeci ol, işletilen ol, ne olursan ol, gerçekten üretim senin anahtar kelimen. Üretimi ülke boyutunda tarımla yapabilirsin. Ülke boyutunda teknolojiyle yapabilirsin. Önümüzdeki kova çağındayız artık. Yani kovaya doğru Plüto artık kovaya geçti zaten. Haziran 11'inde galiba Hı tekrardan hı. retroya girecek ve 2024'ten itibaren ocağın ortasına itibaren de dümdüz gidiyor. 2044'e kadar. Ben biliyorsun çok çeşitli okumalar yapıyorum. 2017'de girdiğimiz sürecin şu anda sonlarına yaklaştık. 2025'te bir süreç kapanacak. Sonra yeni bir süreç açılacak. Sonlarına yaklaştığımızda filmlerde nasıldır sonlar? Hemencecik çok hızlanır film sonu. Ondan sonra olaylar çok hızlanmaya başlar. Tabii. Çok fazla olay olmaya başlar. Çok hareketli geçer. Çok böyle dandun dandun geçer. Ve çok Sonuçlanmalar başlar çok sonuçlanmalarla fazla. birlikte bir de ulan kazanacak mı kaygısı da başlar. Şu anki yaşadığımız şey filmin son 15 dakikası Hı. aslında. O yüzden En heyecanlı derler ama katarsis bu böyle bir heyecan yaşayacak değil tabii çünkü. ya. Katarsisten sonra filmler 5 dakikada biter zaten. Şu an o 10 dakika Hı hı, içerisindeyiz. hı Bir hı. katarsis, bir climax dediğimiz bir tepe noktasına doğru gidiyoruz. Orası belli edecek kendisini. İzini belli eder. Ben okurum. Herkes kafasını açan kendi hayatında da okur, ülkesinde de okur. Birçok insan da okuyamayacak. Orası ayrı. Ama okumak zorunda değiliz. Herkes okumaya gelmedi. Herkes o ikra gibi her maddenin arkasındaki manayı görmeye gelmedi. En başta söylediğim gibi soyut eğilimli olmayan insanlar, somut eğilimli olan insanlara da ihtiyacımız var. Bizler soyut taraflar yaratıcıyızdır. Ne yapılması gerektiğini söyleriz. Felsefik bir yaklaşımımız vardır. Ama ülke yönetemezsin kolay kolay. Ne yapılması gerektiğini bilirsin. Ama iş işleme geldiği zaman daha çok maddeye dönük insanlar daha kolay üretim yaparlar aslında. Yani biz danışman gibiyiz. Onlar işte daha çok şey gibi e, ekecek, biçecek, sermayesini koyacak. Ondan sonra ben fikir sadece. Mesela hani genel arketipiyle bakarsak.
Herkesin içinde bir ben var, bir de işleten var. Peki sen bu döngülere inanıyor musun? Bu Yani 100 yıllık döngülere? Yani mesela şu anda Cumhuriyetimizin evet, 100. yılına girdik. o da Yani önemli. 29 Ekim'de. 2023'te 1923'te kıyasladığında orada da yeniden bir başlangıç vardı. Şu anda da yeni bir Şimdi başlangıç zaten arifesinde diyebilir başlangıçlardan miyiz ülkece? başlangıçlara gidiyoruz. Sürekli olarak yeni bir şey başlıyor. Her bir iyi döngü falan diyoruz ama şimdi şöyle konuşmanın başında sen dedin ki e, bu aralar sürekli kötü bir şeyler bekliyoruz. Bu normal mi? Ben de dedim ki hayır değil. Neden? Çünkü insanın normu bu değil. İnsan aslında minik döngü aynı an içerisinde bir minik döngü. Bir yani sabah kalktın, akşam yattın, sabah tekrar kalktın. Bu gün içerisinde 24 saatlik bir uyku döngündür senin. Yemek döngün de var mesela. Ben mesela bir yıl içerisinde sabah kahvaltı yapıyorum, işte akşam yemek yiyorum. Ama Ramazan'a geldiği zaman duruyorum ve bu Ramazan kayıyor mesela. Ona göre benim döngüm yıllık olarak yeme döngüm bile yine yıllık olarak da değişiyor. Günlük olarak da Hmm. bir yeme döngüm var, uyku döngüm var. Yaz oluyor, kış oluyor. Uyku döngüm yaza kışa göre değişiyor. Yani bir de bir yıllık döngüm de var aslında. Yaşam her bir zerre hem mikrodan yani küçücük sıfırdan sonsuza kadar her bir yani sonsuz diyebiliriz buna. Çünkü bir sıfırla bir arasında sonsuz rakam var. Sonsuza kadar sonsuz ölçeklerde döngülerden geçer. Şimdi biz ama aslında çok büyük bir döngünün içerisinde sonuna yaklaştığını görürsen, bu ilahi sistemi okursan diyorsun ki hay vallahi çok mutluyum, vallahi yakında çok güzel şeyler olacak gibi de yaşarsın bu süreci. Ama gününe bakarsan bugün ne bela gelecek başıma, bugün ne bela gelecek başıma dersen mesela o zaman kaygın artmaya başlar. O yüzden şunu söyleyebiliriz ki olayların kötü olması, kötü olaylarından sonra arkasından tekrar kötü olay beklemek doğaldır. Normal demeyelim buna, doğaldır. Fakat bunun insana bir üst mertebeden şunu sordurtması gerekiyor. Ya bir gariplik var, bir cenabetlik var yani sanki. Bir değişik bir şeyler var. Böyle değildi bizim tanıdığımız, bildiğimiz hayat. Bir sular çok mu berraktı, ne oldu? Gerçekten ne oldu diye bir araştırdığı zaman bu sefer bu kronik gibi gözüken, sık sık ilerleyen kötü sonuçların arkasında çok ciddi bir ferahlamanın yaklaşması için oluyor da bu. O zaman sen diyorsun ki tamam, ben bu sürecin geçici olduğunu hatırlıyorum. O yüzden bunun bana ne kazandırmaya çalıştığını da biliyorum. Benden ne çıkartmaya çalıştığını Hı hı. okuyabiliyorum. Kendimdeki yıkımı gördüm çünkü ben de depremde bir sürü şey yıktım. Hayalim, hayallerim, inanışlarım bir katman daha indim aşağıya ve benden yaratılması istenen şeyi görüyorum. Ona göre çalıştığım zaman güvende hissediyorum. Çünkü beynim şöyle yapıyor. Tamam, Ayşegül elinden geleni yapıyor. Gerçekten yapıyor. O yüzden Ayşegül'ün korkunun ecele faydası olmaması gibi ve yaşamın zamanı geldikçe tabii ki de hani kazanacak bir sürü insan ama ya ben çocukluğumdan beri bu soruları soran ve yaşayan bir insanım. Bundan dolayı tabii ki benim bir şeylere inanmam çok doğal karşılanabilir. Ama bu zamanla ilgili bir olay değil, derinlikle ilgili bir olay. Ben bu kadar yıldır bunu yapıyorum da siz de daha yiyecek kaç fırın ekmeğiniz var anlamına gelmez. Bir günde bunu test edersin, bir bakarsın. Zaten hayat çok merhametlidir, çok keyiflidir bu anlamda. Bir soru sorarsın. Tamam hayat, ben sana inanmak istiyorum. Gel, madem sen benden böyle bir şeyler istiyorsun anladığım kadarıyla, bana bunu niye yapayım? Bana bunu bir göster bakalım. Ben cevap vermeyeyim. Bir kez de ben soruma kendim cevap vermeyeyim. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Sorumluluk almaktan bahsediyorum. Ve benim sorum. Ama ben soruma cevap vermiyorum. Hayat sen ver. Yani işbirliği yapmaya başlıyorsun hayatta. İlişkiye girmeye başlıyorsun artık. Güvenmeye Tabii başlıyorsun. Tabii okumaya da başlıyorsun bir evlenmeye, yandan da. nişanlı olmaya başlıyorsun hayatla. Yani tanışıyorsunuz. Şans veriyorsun. Güvenmek için şans veriyorsun. Hani hayat bekliyorsun ki ben hayata güvenmiyorum. Niye? Çünkü şu zamana kadar hep güvenimi boşa çıkardı. Sen güvendin mi? Sen şans verdin mi? Bakalım. Belki başka bir şey anlatmaya çalışıyor. Bu karşılıklı değil mi? Böyle beni terk edecek diye düşünüp ilk girdiğin ilişkide ilk günden itibaren ne zaman gidecek diye kaygılanmaktan zaten çok kötü bir ilişkide deyip çıkmak ya benziyor yani. Emek yok. Emek göstermeyi öğrenmemiz gerekecek. Çünkü bu devirde bizim inancımız genişlediği zaman, ha bu arada şabayı da söyleyeyim. Ben mesela düştüm. Biraz atalete girdim. İsteksizlik yaşadım.
Motivasyonlarımı yenilemem gerekiyordu. Ve bunu bu arada biliyordum. Hı Bilmeme hı. rağmen düştüm. Bilince bir şey değişmez. Yapabilmek daha önemlidir. O yüzden hikayemi okuyorum. Ayşegül bu motivasyonla ilerlediği hayat hikayesinde bunu kendi malzeme etti ve böyle yukarı çıktı. Şimdi bu motivasyon artık onun daha da yukarı çıkmasına yaramayacak. Çünkü Ayşegül'ün esas amacı bağımsızlaşmak. Özgür bir insan olmaya çalışmak. Ailesinden, arkadaşlarından, bütün sevdiklerinden, sevdiği her şeyden ve herkesten özgürleşmek, özgürce sevmek. Olsanız da oluyor, olmasanız da oluyor. İkisi de çok güzel oluyor. İstediğiniz gibi olun. Sizi her türlü seviyorum diyebilmek istiyor. Tamam mı? Ama belirli bir raddeden sonra eski motivasyonlar böyle bir güdümleme sağlayamıyor. Böyle bir enerjisi yok. O yüzden yeni bir motivasyona ihtiyacım var. Bunu emretmişsin beynine. O yüzden doğal olarak bu sözünü tutacak bu beden. Belli. Hikayen var yani. Fıtratını okumak gibi düşün. Eski motivasyon ölmesi gerekiyor. Her ne hikmetse depreme denk geliyor. Kolektif bir şeyler yaşıyoruz hep. Ben yazıyorum herkes aynı şeyi yaşıyor diye soruyorlar. Yani ne zannettiniz? Hepimiz insanız. Bir tane dünya gezegenindeki nöronlarsın gibi düşün. Ben hapşurunca benim nöronlarım etkilenmiyor mu? Titremiyor mu yani? Titriyor işte bu kadar. Yani gemi rotasını Tabii değiştiriyor gibi dünya düşünebilirsiniz yani rahatlıyor. giderken. Dünya aslında kıtalarını hareketlendirmeye başlıyor. Enerjisinde değişim var çünkü çekirdeğinde değişim var. Çok ciddi bir enerji yağmurunun altındayız. Ve nasıl ki işte Hı hı. Balıklı Göl mesela sel oldu ve altından çamur çıktı. Her yer çamur çamur gözüktü. Aynı şeyi yaşıyoruz. Bak Evet. bunlar doğa okumak buna benzer. Zamanında İlk aklımıza ne geldi? O o balıklar ne balıklar olacak? biziz Geldi işte. O mesela. kadar güzel bir sembol yaptı ki hayat. Ya şu hayatı okusanız Evet. dersiniz ki ya ne kadar merhametlisin, ne kadar naziksin, ne kadar ince düşüncelisin. Ve halbuki o balıklar altında Evet, inermiş. O özelliği de evet, balığın oymuş. Ya, suyun evet. altına Öyledir beklermiş. zaten. Yüzeye çok çıkmaz balıklı göldeki yani. Ancak yemek attığını diye çıkar. Hı Yani çok hı. fazla insan yemek attığı için çıkıyor. Balıklı Göl'ün hikayesine bir kez daha bakmak da lazım. Bak orada Hazreti İbrahim'i getiriyoruz. Yani bir inancın başlangıcını getiriyoruz. İbrahim ayrıca bütün İbrahimi dinlerin başlangıcıdır. Abraham, ondan sonra İbrahim bunların hepsi Hı hı. Brahma. Mesela şeydeki Hindistan'daki Brahma kelimesi hep aynı fonetikte ilerler. Rahman. Etimolojik olarak bunlar felsefede aynı enerjiyi ifade eder. Şimdi neden oluyor? Çok fazla enerji geliyor dünya gezegenine ve gelen enerji doğal olarak o hani berrak zannettiğin o balıklı göle nasıl ki bir anda sel yani su geliyor çok fazla. Alttaki çamuru yukarıya kaldırıyor. O çamur zaten var. Sadece dibe çökmüş durumdaydı. Ne zaman ki çok fazla Hı enerji hı. geliyor, su enerji hızlı bir şekilde geliyor. O enerji birlikte alttaki çamuru yukarıya kaldırıyor. Şu anda gezegen aynı şeyi yaşıyor. Türk o arkadaki bırakması gereken balıktan onu ekip biçmesi, çalışması gerektiği, üretmesi gerektiği geleceğe doğru gitmek için arkadan hadi yavrum hadi. Büyüdün artık. Ya sen uçacaksın ya ben seni ittireceğim diyor artık. Yani oradayız. O yüzden Anadolu toprağı bize gıcıkmış gibi geliyor. Yok yani hani bize gıcık olduğu bir yer yok. Senin uçma vaktin geldi ve sana güveniyor. Sen sadece kendine güvenmiyorsun. Biraz debeleneceksin havada. Uçamayacağını zannedeceksin ama Biraz da ehemmiyet evet. gösterme vaktimiz mi Ya bizim geldi adam olma Anadolu'ya? vaktimiz geldi. Ben sana dümdüz anlatayım. Bizim gerçekten Hı adam hı. gibi aklını kullanan yani o modern kafa dediğimiz kafa nedir? Analitik beyin kardeşim. Bu kadar basit yani. Bak batı 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 diyorsun. İyi de Japonya, Çin doğu mu? Yani hani senin tamam Doğu. coğrafik olarak doğu, kültür olarak sana doğu gibi mi geliyor? Alt kültürü doğu ama batı diye geçen hep evet Yani işte bak bilimi bilimi batı. batı diyorsun. Bilim batı diye bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Hı hı. Bilim zaten Ama hayır. felsefesi doğu diyorsun. Öz kültürü doğu. Önceden. Toprağı doğu. Hı hı. Bilimi doğu. Her şey doğu. Ama algımız batı olarak geçiyor. Çünkü biz modern olanın, bilimsel olanın batı olduğunu düşünüyoruz hep. O yüzden Tabii. Avrupalı'nın, Amerikalı'nın karşısında yetersiz hissediyorum. Ben de hissediyorum ki ben Avrupa eğitimi aldım. Avrupa ve Amerikan eğitimi aldım yani. Hepsi köy Hı okulunda da okudum. Bunları hı. da aldım. Yani karışık bir yerdeyim. Yaşam tarzım, dil kullanımım da iyidir. Ama gidiyorum zihnimde çok değersizim. Zihnimde hep geri plandayım. Bir Başak Burcu olarak eleştiren bir zeka ile konuşuyorum size şu anda yani. Gerçekten eleştirdiğin Evet. zaman gelişecek her zaman yerin var.
Ama benim kendime yaptığım eleştirinin yarısını birçok insanda göremiyorum. Hani e, bilinmiyor çünkü. Onu fark ettim. Yapmıyorlar zannediyordum. Sonra anladım ki eleştirmeyi bilmiyoruz. Akletmeyi bilmiyoruz. Analitik düşünme nedir bilmiyoruz. Alışagelmiş bir şekilde ezbere düşünmeyi biliyoruz ve öyle gidiyoruz. Sorularımız da ezbere o yüzden. O yüzden bizim bir kere şu var. En hızlı cevap fizikseldir. Evet, teorik olarak eğitimlerini alsın, öğrensin. Oraya geleceğim zaten. Esas orası. Altını doldurmadığı sürece hiçbir gelişim seni bir yere uçurmaz. Ama herkesin enerjisini ekip, biçme ve üretme. Bu beden bir topraktır. Bu beden bir ülkedir. Burayı senin ekip, biçmeyi öğrenmen gerekiyor. O tohumları ekip, biçtiğinden ders çıkarıp bir sonraki ekiminde daha farklı bir şekilde ekmen gerekiyor. Mevsimleri iyi okuman gerekiyor. Anadolu evliyası köylü olarak toprakta ekip biçtiği için öğrendi. Kitap okuduğu için değil. Parası olduğu için değil. Özel hocası olduğu için değil. Mürşidi olduğu için de değil. Mürşidi topraktı. Fani alemlerdeki en üstüdür. Topraklar ve madenler. Altından bitki, altından hayvan, onun altından beşer geçer. Beşerin insan olabilmesi için bu dünyada mürşit bulamıyorsa toprağı okuması gerekir. O yüzden köylülerden çok Anadolu evliyası çıkmıştır. Nice velilerim vardır ki haberleri yoktur, bilgileri yoktur diye geçen olay budur aslında. İçerisi işlenmeye başlar çünkü. Bu işte sembolik beyin. Söyledik ya, depremden neden bu kadar çok etkilendim? Çünkü sen iç dünyanda deprem yaşadın. Bu kadar. İç dünyanda temelinin zayıf olduğunu düşündün. İlgi isteyen, alaka isteyen, öz değerlerin ki en değerli olduğu yerler Hatay. Kültürlerin birleştiği yer bak orası. Yani bütün kilisenin, sinagogların ve camilerin bir arada olduğu ve gerçekten ahenkle de yaşadıkları bir yerdi. Ticaretle buluşmuşlardı. Ben adamla konuştuğum zaman orada ticaretle uğraşan adam, tabii baharat yolu geçiyor. Diyor ki bu diyor olaylara kadar, işte Suriye olaylarına kadar biz böyle kamyonlar, tırlar götürürdük. Yetmezdi. Eşeklere, eski usul eşeklere, develere koyardık. İpek yolundan öyle götürürdük diyor. Eski zamanları yaşayacak kadar derin bir ticaret de var. Şimdi görüyor musun şu adamı dedi. Evet dedim. O dedi benim eski ortağım. Suriye'den sonra geldi, ben de şimdi çıraklık yapıyor dedi. Yani bak, böyle bir ticaret var. Yani yarın bir gün sıkışırsan gidip yanında en azından ona ortakmışçasına çırakça gelişebilecek kadar böyle bir yer orası aslında. Ama dedim bu ülke binaların hali ne? Bu binaları bu şekilde tutmak ayıp değil mi? Çok güzel Rum evleri var, kapısında kilitler vurulmuş, kimin olduğu belli değil. Binanın üzerine bina yapılmış falan. Biraz sıkıştırdım. Öyledir zaten. Anadolu insanını biraz sıkıştırdığın zaman cevap verir. Çünkü içi kan ağlar, pek hoşuna gitmez. Kendisi de pek eleştirmek istemez. Masal okumayı daha çok ister. Birazcık sıkıştırdım. En sonunda dedi ki abla dedi ya, ne inşa edeceğiz? Ne inşa Burası kaç kez yıkılmış, kaç kez ayağa kalkmış, yeniden yıkılmış sonra dedi. Şimdi burayı yapacağız, nereye gidecek diye. Hani işte koruma yok diyorum ya. Titus Tüneli'ne gittik mesela. Ya UNESCO dünya miraslarının arasında yedek listede duran bir tünel. Dünyanın ilk tüneli. Çok Ve önemli. ayakta duruyor şu anda. Yani ben oradan bir noktadan diğer noktaya nasıl yürüdüm belli değil. Ölebilirdik yani gerçekten. Bileğin Evet. burkusu düşersin yani bir Önemli bir yerde. geçit Tabii. yani. Yürüme Tabii. yolu yok. Bir tarafını tıkamışlar, kapamışlar. Bilerek kapamışlar artık. Niyeyse, millet kaybolmasın diye. Evet. Geçilmeyen belli bir tarafı var ve onun da nereye Yani gittiği niye? bilinmiyor. Şimdi hani o işte orası bir portaldı. Enerji Evet. portalı. Ya Allah aşkına, enerji portalı bir yürüp geçelim o zaman mesela. Enerji bırakalım mesela madem öyle. Evet. Hani oraya yayın yapacağımızı bir yürüyüş yolu olsun. Türkiye'de çok fazla değer var. Fakat bu değerleri biz işlemiyoruz. Biz sadece günü kurtarmak, kendi arzularımıza ulaşmak veya bireysel yaşantımızdaki maddiyatla oluşturduğumuz güvenler için günübirlik yaşıyoruz hep aslında. Yarınımız yok veya ülkeye katkı nasıl yapabilirim? Stratejik düşünce yok. Ben kendi işimi kendim yaparken birçok insan zannediyor, böyle idealist, Türkiye için yapıyor. Türkiye için yapmak demek Ayşegül için yapmamak demek değil. Ayşegül'ün çocukluğundan beri yaşadığı bütün acılar, bütün sıkıntılar ve ondan çıkacak bütün aşklar ve refah, rahatlıklar beni bireysel olarak ayağa kaldırırken şehre, işte aileme, eve, şehire, ülkeye ve gezegene ve galaksiye nasıl yardımcı olabilir diye soru sorduğum zaman ben bununla ilgili bir merdiven görüyorum gözümün önünde. Bak, bu etapta böyle yaparsın. Allah ne kadar nasip ederse.
demek lazım burada. Bireysel olarak karnını doyurursun, çocuğunu doyurursun, ailene iyi bir insan olarak yaklaşmaya çalışırsın. Bazen iyiliğin içerisine sınırlar koyarsın, hayır da dersin. Bazen ayrılıklar da koyabilirsin. Ama bazen de o ayrılıklar bir cilvesidir işin. Anlaşılmayabilir, anlaşılabilir, bilmiyorum ama o cilveler yaşanır. Ama hayatını bir devinim yaratırsın. Yani hayatında da bazen yararlı yıkımlar da gerekir bu arada. Bunları da bilmek lazım. Ama biraz daha kazanırsın. Zaten çok para veriliyorsa bir insana, çok bir şeyin kaynağı çok veriliyorsa o zaten senin için değildir sadece. O yüzden çok verilir. Eğer çok işin çok iyi gidiyorsa bakarsın sadece ailene, çevrene değil, şehrine yardımcı olursun. Ülkene yardımcı olursun. Ondan sonra gezegene yardımcı olmaya başlarsın. Sonra kainat için yaşamaya başlarsın. Zaten o ihtiyarlık vaktine geldiği zaman kainat için yapabileceğin en iyi şey kendini daha iyi tanımaktır. Enerjini arttırmaktır. Senin enerjinin birazcık daha arttığı yerde katliamlar azalır. Enerjin etkiler çünkü yani manyetik enerji. Bundan dolayı insan önce kendi toprağını işlemesi lazım. Eğer yatırım yapıyorsa topraklara gidebilir. Hani bu bir ticari şey olarak değil, kafası olarak düşünün. E, Tarım zaten çok önemli. Türkiye'de toprağın işletilmesi zaten gerekiyor. Bizde üretim çok çok önemli. Bu kadarsına düşünsene bir anda abluka altına alındığını düşün. Türkiye bu kadar madem göz önünde bunları da düşünüyoruz. Kıtlık olabilir mi? Olur. Çünkü toprak var. Tabii Toprak ki. mı yiyeceğiz ama? İşlettik mi? İşletmemiz lazım. Ve bunu Yeşertmen şey diye lazım da beklememek toprağı. lazım. Burası çocuk arketipidir. Türkiye. Büyümek istemez yani. Hep ertelemek ister. Peter Pan sendromu yaşıyoruz aslında. Çok genel olarak okusunlar. Peter Pan sendromu diye yazsın mesela. E, Puer ve Puella arketipleridir orijinalinde Jung'dan bakılırsa. Öğrensin Türkiye nasıl bir yerdir. Herkeste de bu vardır. Bu Amerika'da da var. Aynı arketip Amerika'da da var. Sirius'la çok ilişkili bir ülkedir zaten. Ama onlar hayaller üzerine kurarken hani hayallerini gerçekleştirebileceğin ülke. Öyledir ya Amerika. Ama Hı hayallerini hı. gerçekleştirebilme en azından sana illüzyonunu verir. Ve seni o Matrix'teki gibi sömürecek bir sistemde seni beşer olarak çok güzel yaşatır. Ama bir yükselmeye kalk, gerçek anlamda insan olarak yükselmeye kalk, seni ya almak zorundadır ya da gitmek zorundasındır. Mesela Çiçek Çocuklar böyleydi. Amerika'da da bir Hı aydınlanma oldu. Onu hı. aldı. Kişisel gelişim. Kişisel Evet. gelişim. Şu anda biz Amerika'nın kişisel gelişimini yapıyoruz. Kaç kişi tasavvuf biliyor? Kaç kişi doğru düzgün Başka bir şeye İslamiyet'e bakıyor. dönüştü. Ya kocaman kitap var kardeş. Yani hani sen Joe Dispenza yazdı diye okuyorsun ama Kur'an'ı okumak gelmiyor aklına. Okuyamaz. Önce Joe Dispenza, önce Eckhart Tolle'ler öğrenmek zorunda. Türkiye'den de doğru düzgün kişisel gelişimi çıkmıyor. Çok iyisi çıkmıyor. Ülkece bir globalleşemiyoruz yani. Çünkü global olacak seviyeye taşamıyoruz. Önce küçük bir yerden taşmamız gerekiyor. Herkes kendi kesesini doldurması gerekiyor öncelikle. O yüzden bizim önce kendi kesemizi doldurmamız, sonra çok kolay bir şey söyleyeceğim. Galaksiye, ülkeye, dünyaya mı yardımcı olacaksın? Ben mesela bunu amaçlarımda, planlarımda var. Kısmet ederse var. Ama ben sadece kesemi dolduruyorum. Kesemi dolduruyorum, taşıyor. Daha başka bir kapta oluyor. Ben kesemi dolduruyorum, o taşmaya devam ediyor. Daha büyük bir keseyi dolduruyor. Daha büyük, daha büyük derken böyle bakıyorsun. Ulan karınca Ayşegül küçücük. Nasıl bu kadar gezegene yardımcı olabiliyorsun sen? Vallahi ben yapmıyorum. Ben sadece günde yapmam gereken şeyleri karınca gibi ekip biçiyorum. Yaptığım bir şey yok. Yani ben gelip de biçtiğim domatesi ta milletin sofrasında tabağında kesmiyorum ki. Veriyorum, götüren götürüyor. Herkesi delege ediyorsun bir noktadan sonra. Delegasyonu öğrenmen gerekiyor. Güç paylaşmayı da öğrenmen gerekiyor zaten. Eğer öyle olursa bu Türkiye çarklı gibi bir baraj sistemiyle ilerler. Bir hızlı kalkınır ki kaderinde bu var. Ama o kaderi ne yapacağız bilmiyorum işte. Bu kader konusu çok garip bir konu. Bunu yaşayacak bu ülke ama bu ülkenin keyfini ne yaşattıracak onu bilmiyorum. Çünkü bak ben sana söylemiştim daha önceden konuştuğumuzda belki hatırlarsın. Ben Türk'ü Hı hı. sadece vatandaşlık TC olarak görmem. Pasaportunda Türk diye ve işte Türk vatandaşlığına geçti diye öyle bir şey değildir. Türk özünde işte aşure zihniyetinde olmak demek. Buraya gelen bir yabancı sofrasına dini, dili, kültürü, politik görüşü, ekonomik seviyesi ne olursa olsun herkesi sofraya getirtebiliyor. Getirdiği insanların her birine insan olarak bakabiliyor.
Ya da bakamıyorsa, bakamayız bazen. Bazen hoşumuza gitmez. Birisi ağzındaki sakızı masaya koyar, ne yapıyor ya bu falan diye yargılarsın. Mesela kültürü farklıdır. Ama onun o Evet. farklılığıyla birlikte yargılasan bile yargılamaman gerektiğini bilip o yüzden onu madem böyle sen beni rahatsız ettin o zaman bir daha gel. O zaman sen bir daha özellikle bir daha gel mesela. Hani bu gerçekten dişe diş göze göz gibi bir şey ama kendi kendine yaptığın bir şey. O zaman o sofrada yargı kalkar. Bir gün o ağzından sakız çıkarıp da masaya koyan adam sana öyle bir cümle söyler ki sen hayatında onu aklına getirememişken sana bir ferahlık kazandırmış olur. O sofrada da o bilgisini, nefesini paylaşır. Biliyorsun Bektaşlar nefes paylaşırdı, bilgi demek. O yüzden bence bizim gerçekten yaşamı biraz daha olgun bir yerden anlamamız gerekiyor. Benim Z kuşağından çok fazla tereddütüm yok. Ama Y kuşağı olarak, ara nesil olarak bizim köprüyü oluşturamıyoruz ya. Z nesili bir yerden bir yere geçecek köprü kuramıyoruz yani. Tam vakti. Vakit bu vakit. Başka bir şey diyemem. Gerçekten kafamdaki o böyle şey tarafım, ciddi tarafım diyor ki bahane bahane anlamıyorum. Ayağa kalkıyorsunuz hemen yapıyorsunuz ne yapmanız gereken şeyi. Bu bir şeyi yapamamak nedir diye bakmak bile olsa çalışmaya başlayın. Ben niye çalışamıyorum, niye bu kadar ataletliyim diye soruyorsan bir gir şu ataletin içine mesela. Biz depresyona da giremiyoruz. Depresyon çok bereketli bir yerdir. Toprağını nadasa getirmek demek. O yüzden Tabii. bir şeyde çalışmak, ayağa kalkmak demek bazen oturduğun yerden kalkamadığında oturduğun yerde görmen gereken bir şey varı anlamak demek. Ya bir dakika ben buradan kalkamıyorum. Ne yapmam lazım? Ha tamam yere basmam lazım. Yerden destek almadan kalkmak çok zor tabii. Hani çok basit bir şey ama böyle ayağa kalkmaya çalışıyorsun kendi başına. Ya da yardım istemen lazım. Bir elini uzatman lazım. Ya da bir oturup orada belki de dinlenmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Belki de ayağa kalktığın an bacağın kırılacak. Belki çatladı orası. Ayağa kalktığın an bacağını kötüleyeceksin. O yüzden kaldırmıyor seni hayat. Otur orada. Var bir sebebi. Oraya bak. Son şunu söyleyeyim. Sen sonra birazdan yönlendirirsin istersen. Ee, Bana Hı çok hı. fazla yaşam amacım nedir sorusu geliyor. Şimdi herkesin yaşam amacı kendi yaşamında gizlidir. Ve o yaşamı yaşayan bilir. Ondan dolayı yaşamın amacını ben biliyorum. Senin yaşamın amacını bilemem. Yaşamın genel amacını biliyorum. Kendi amacımı sentezliyorum, oradan bulabiliyorum. Ama bir yaşam amacı yolunda giderken en azından zihniyetini aktarabilirim. Senin yaşam amacını bilemem, bunu sen bileceksin. Ben örnekleyebilirim, sana kavrattırabilirim birazcık belki ama yine yaşayarak öğrenmen gerekecek. Denemeden düşmeden kalkamayacaksın. Bütün başarılı insanlar hayattaki ciddi başarı elde etmiş her insan şimdiye kadar çok kez düşmüştür. 1.000 tane başarısızlığı vardır. Bir tane hasbelkader bir başarı elde edersen o yüzden kaldırırsın adamı o sahneye çıkartırsın. Oysa ki onu izleyen ve nasıl başaracağım acaba diyen insanlardan sadece zamansal farkı vardır. Zamansal veya emeksel bir farkı vardır. Ben başarısız hissediyorsam bir zamanlar o bende. Demek ki bir zamanlarda ben o olabilirim aslında. Yani bir farkın olmadığını anlatmalıdır aslında her başarılı insan. Bundan dolayı insanın başarabilmesi için ciddi ciddi başarısızlıklarını kabul etmesi. Yani yaşam amacını bulabilmesi için yaşam amacının bugün bulamadığı haliyle de kabul edebilmesi gerekiyor. Çünkü başarısızlıklar bize neden başarısız oldum sorusunu sorma cesareti gösterdiğimizde bize bak şu yüzden yapamadın. Şunu fazla yaptın, bunu eksik yaptın, bunu hiç yapmadın, bunu hep yapıyorsun, farkında bile değilsin. Ha, demekle bir daha eleştiri, bir de öz eleştiri böyle negatif ve pozitif ve yapıcı bir eleştiriden bahsediyorum. Hem negatif eleştireceksin hem de pozitif. Ve şu kadar yaptın ama şu kadar yapman lazım, onu yapmadın. Şöyle yapman lazımdı, böyle yapmadın. Ama bak yine emek süper. İlerleyelim. Bu bir adım. Bak gidiyorsun gibi. Bu şekilde ilerlersen, eleştirel bir şekilde başarısızlıklara bakarsan, başarı yolu yaşamla işbirliği halinde yürür. Çünkü yaşam hiçbir insanın tek başına başarılı olmasına izin vermez. Çünkü bu insan için çok büyük bir acımasızlıktır. Her şeyi ben yaptım demek çok yalnız bir yerdir. O yüzden birçok insan başarılı olmaktan korkar. Çünkü yalnız kalacaktır. Çünkü örnek böyledir. Herkes tek başına yaptığını zanneder. Oysa ki senin başarılı olman için
senin önüne dizilmiş. O kadar çok o kadar çok insan, o kadar çok fırsat, o kadar zamansal denklikler var ki yaşam elini, eteğini çekse sen zaten yoksun da hadi varsın zannediyorsun, hiçbirini yapamazsın. Birçok insanın yaşamı aslında şans üzerine kuruludur. Ama bildiğimiz şans değil. Buna işte senkronizasyon diyoruz, denklik diyoruz, çok güzel bir şekilde tevafuk diyoruz. Tesadüfle başlıyor. Tesadüfler vardır. Tesadüf yoktur diye bir şey yoktur. Tesadüf her daim vardır. Ve başınıza gelen, denklik gelen bir durum tesadüftür. Tesadüften sen okuma yaparsın, bir anlam çıkartırsın, yaşamınla bağ kurarsın. Dışarıdan baktığın zaman hiçbir bağ yok gibi gözükür ama özden manasal baktığın zaman bir bağ yakalarsın. Yani bu dışarıdan akozalite diye anlattığı Jung'un içeride kozalite bulur. Bir neden bulur. Cause kelimesi İngilizce neden demek ya, nedensizlik gibi gözükürken bir yerden neden bulmaya başlarsın. Manasal bir yerde. Bir adım azıcık bir tevafuk çıkardın içinden. Tesadüf devam ediyor. Biraz daha çıkartırsın, biraz daha çıkartırsın. Tevafuk yolculuğu bir tane tesadüfle sonsuza kadar bile gider yani. Böyle gidersen, işbirliğiyle al ver yaparsan hayatta yavaş yavaş paylaşmaya getirecek zaten seni. Başardığın zaman hayat sensiz yapamazdım dersin. Ve böylece yaşamında başarın ibadete dönüşür. O zaman severek çalışabilirsin. O zaman inanarak çalışabilirsin. İnanarak çalışırsın, çalışarak da inanırsın da aynı zamanda. İnşirah suresi bunu söylüyor. Siz çalışın, ben halledeceğim. Aslında özeti budur İnşirah suresinin. Şimdi böyle bir başarı yolculuğunda giden bir insanı düşünürsek, o zaman düşüşlerini kabul ederek, yaşam amacını yaşayamadığını kabul ederek yürüyen bir insan, bugün sevmediği işinin, sevemediği işinin sevmesi için orada olduğunu anlayabilir. Yani derim ki, ben ne iş yapacağım bilmiyorum. Ne iş yapıyorsun? İşte sekreter. Tamam, o iş yapacaksın. Nasıl yani? Ben sekreter olmak için mi geldim? Evet, o da olabilir bu arada. Hani bunu azımsamayalım. Öyle iyi sekreterler vardır ki holding yönetirler ya. Ne zannediyorsunuz? Yani o kadar güzel işler var Kesinlikle. ki basit gibi gözüken hiç öyle değil. Ama olmayabilir. Hayata bırak. Ben bugün bu işi yapıyorum. Yarın başka bir iş yaparım. Yapabilirim yani. Bu işe gelmeden önce başka bir sürü iş de yaptım. Ve şu anda yaptığım işte bütün o işlerin manası devam ediyor. Şekli değişiyor. Ama mana, kariyer hep aynı devam ediyor. Ruhumun işi hep aynı şey. Aynı kafalarda ilerliyor. Aynı zihniyetlere takılıyor. Aynı duygularla uğraşıyor. Ama derinleşiyor. Ama şekil değiştiriyor falan filan. O yüzden yaşamda bence Türk olan insanın bir kere neşesini bulması lazım. Çocuğun enerjisi, çocuk arketipinin enerjisi neşe. Bu neşemiz gitti zaten. Depremde bu kadar sarsılmamızın sebebi neşemiz gitti. Hayal kırıklığı işte. Çocuk büyüyor. Olay bu. Çocuk büyüyor. Büyüyünce ne oluyor? Hayat böyle beklediğin gibi değilmiş işte sevgili ergen. Ya öyle kolunu bacağını oraya buraya sığdıramıyorsun. Çok hızlı büyür ergen. Hızlı büyüdüğü için de beyin beden koordinasyonu yetişemez. O yüzden dangur dungur oraya çarpar, sarsaktır. Tamam mı? Ve burada ki sakarlık aslında bizim bugün yaşadığımız depremle aynı şeydir. Sığamaz, enerji sıkışır, koordine etmeyi de bilemez, bir yerlerden patlatır onun enerjisini. Bir şey kırar. Yani o Anadolu dilinde, yani sembolik dillerde baktığımız zaman bir ergenin cam kırması, bir şey patlatması içine sığamadığı enerjisinin de tek şeydir aslında, hani tezahürüdür. Evet, Dışarı aynen zaman. öyle. O fiziksel olarak anlatımı bu, bilimsel olarak anlatımı bu, sembolik anlatımı da bu. Böyle olduğu zaman biz bu depremde aslında içimize sığamayan o enerjiyi artık bir yere kanalize etmeyi beceremediğimiz için bir şeyleri yıkılması gereken de bir şeyler vardı, onları yıktık. Çünkü bize emin ol bir ülkeyi ya da hayatını da bir şeyler yıkılmadan inşa etmek çok zor. Bazen ben diyorum ki ya her şeyi bir Peki yıksanız. orada konuştuğun orada konuştuğun yerlinin bu yıkımdan önce Bu kabullenmesine ne dersin? başka bir psikoloji. Senin yaşadığın psikolojiyle depremzedenin psikolojisi farklı psikolojiler. Sen bedenen deprem yaşamadın. Sen zihnen deprem yaşadın. Hı hı, O yüzden beden ve hı hı. beynin, yani zihnin ve bedenin arasında bir gap bir boşluk oluştu. O yüzden zihnin depremi yaşıyor, depresyonu yaşıyor ama bedenin kendi bildiği dinamiğine devam etmek istiyor. O yüzden de ikisi arasında gerilim oluşunca
Yapacak çok fazla şey var. Çok fazla eleştiride bulunduk. Kendimizle ilgili de biz daha ne yapabiliriz? Ve yaşama yetemediğini gördün mesela. Tek başına yetemiyorsun. Hı Onu da hı. gördün. Yani senin kitlen var. Başka insanların çok daha büyük güçleri var. Kimse tek başına yetişemedi depreme. Hala da geçmemiz gereken çok fazla şey var. Ve bedenin ne kadar acizimi yaşıyor şu anda. Hepimizin ataleti bu. Tek başımıza bir sürü şey yapmaya çalışıyoruz ve tek başınalık ilahi tek başınalık teknik kelimesiyle değil. Bir 2 3 4 diye saydığımız birle ilişkili. O böyle bütünleyici ve her şeyi kendi içinde sentezleyen bir değil. Yalnız bir bir. Aslında yalnız demek istiyorsun ama öyle bir dilimize yerleşti ki ben tek başıma yapıyorum. Ha bekle, tek başına yapıyorsun. Tek başına yapılan işler yalnız olmaz. Yalnız bırakmaz seni hayat. Sen tek başına yürü, sana mutlaka yardımcısı gelir. Kalabalıktır tek başınalık. Bak bu enteresan bir bilgi gelebilir ama çok güzel bilgidir. Kalabalık bir yaşantıdır tek başınalık. Kalabalık ailelerde kültürü oturmuş, bağımsızlığı öğrenmiş aileler kalabalıktır. Ve tek başınalık vardır. Herkesin Hı tadı hı. ayrıdır. Herkesin rengi farklıdır öyle ailelerde. Eski konak ailelerini düşünürsek öyledir aslında. Tek başınalık Evet. yalnızlık olmaz. Yalnızsan, çok yalnız kalıyorsan bir yerlerde mutlaka yalnızsın hala. Tek başına olamamışsın hatta. Birilerine bağımlısın ki onun sana yalnızlığını yaşattırmasın diye yaşamına girsin istemiyorsundur hatta. O iş, o insan, neyse. O yüzden biz aslında deprem felaketiyle birlikte ne kadar yalnız olduğumuzu anlıyoruz şu anda. Meali bu işin. Türkiye olarak yalnızız. Ekonomik olarak yalnızız. Millet olarak yalnızız. Kültürümüz de zaten yok. Eğitimimiz de zaten yerinde değil. Biz zaten bir şey de beceremeyiz. İnancımız da yok zaten. Ya bırakın bizi ya, böyle katliam olsun gidelim gibiyiz yani. Hani biri gelse de bizi yönetse gibi. Onu da istemiyorsun. Sorumluluk al kardeş. Hep bir süper kahraman Evet. ihtiyacı Aha, bundan zaten mı sebep sence? prematüre süper kahramanlık şeyi vardır, kafası vardır bu çocuk arketipinin de. O yüzden böyle dolapların üzerine çıkıp pelerin gibi boynuna bir örtü takıp atlar. Sonra da ölür. Sorumluluk almaz Hı işte. hı. Yani hep hayaller için çalışır. Hayaller bir gün gelecek. Devlet baba bir gün yapar. Babam bir gün yapar. Banka bir gün yapar. Bunların hepsi eril güçlerdir. Baba arketipi, banka, baba bank. Bildiğin banka babadır. Kurumsal dünya Anladım. babadır. Şirketler babadır. Patronlar babadır. Baba babadır. Devlet babadır. Hükümet de babadır. Ondan sonra bu zihniyetlerin hepsinde yani bu baba zihniyetinde hep e, işte annem zayıf. Baba sen yap. Anneni işlet. Anneni asla koy. Dengesizlik var ortada. Baban çok fazla yönetmek zorunda kalıyor. Oysa ki ilişkinin dinamiği böyle değil ki. Evlilik ilişkisinin dinamiğinde bile erkek kadın tarafından, kadın erkek tarafından yönetilir. Dışarıdan baktığın zaman bütün aileyi erkek figüründe baba yönetir gözükürken babanın aileyi nasıl yönetmesi gerektiğinin alt bilgisini de anne ona görünmeyen yerlerde verir. Tavırla verir. Ee, bir şey yaptığı Hı zaman hı. takdir ederek bak böyle iyi gidiyorsun. Yani böyle pozitif ve negatif bildirimlerle gösterir eşine. Hissettirir. Doğrudan söylemez. Doğrudan söylemeler yaş ilerleyip olgunlaşma ve açık dil oluştuğu zaman olur. Artık insanlaşırsın. Orada erkek ve kadın arketipinden çıkıp daha çok ihtiyarlamaya başlar. Olgunlaşmaya başlarsın yani. Seçimleri, ihtiyar seçim demek zaten. Seçimlerin olgunluğuna gelirsin. Orada doğrudan söylersin çünkü dilinden yumuşak çıkar. Kalbini yumuşatmışsındır evlilik boyunca. Ama o zamana kadar o doğrudan söylemelerdense bravo, çok güzel düşündün, iyi ki yaptın, ay ne güzel düşünüyorsun, iyi ki varsın falanlarla teşvik edip bazı yerlerde de bu biraz beni incitti. Bu çok hoş olmadı. Öyle yapsaydın ya bak ne güzel olurdu falan gibi. Hani yine nezaketli ama biraz daha belki de hani aslında hani daha iyileri göstererek yani insanın aslında çabasını da ortaya koyarak. Ama tabii bunu yapabilmek ciddi bir kalp gerekiyor, sabır gerekiyor, ahlak gerektiriyor. Onun için de insanın önce kendisini de bilmesi lazım yani. Bilinçli ilerlemek lazım. Evliliğin bu dünyada ne kadar ki evlilik Türkiye için çok önemlidir. Türkiye'nin babasıyla annesinin evlenememesi hükümetle muhalefetin evlenememesiyle aynı şeydir. Batısıyla doğusunu birleştirememesiyle aynı şeydir. Bunlar bireyden de başlar yani.
Bireye çok iş düşüyor. Toprağın varsa işlet. Varsa da bedenini işlet. Eğer felçsen bile zihni işlet ya. Enerji yarasın en azından ülkeye yani. Hiç önemli değil. Gerçekten şey değil yani bedensel olarak kaynaklarımızın kıtlığı sadece bir illüzyon. İnsan her şeyden ya bu toprağı gerçekten altından altın fışkıracak. Toprak altı zenginliklerimiz çok fazla. Teknolojik zenginliklerimiz çok olacak. Türkiye'nin geleceğinde çok ciddi kalkınma planları var. Yürütülüyor. Çok güzel teşvikler var. Türk isterse yapar, isteyemiyor. Çünkü isterse sorumluluk alacak. Sorumluluk alırsa tüp büyüyecek. Çünkü o büyüyecek dediğimiz şeyler nesiller, eski nesiller büyüdüler de ne oldu ya? Ne oldu? Huzurlu mu yaşıyorlar? Mutlular mı? Parayla özgürlük mü varmış? Yok ki. Parasız açlık var ama parayla da özgürlük yok. Ne yapacaksın? İşte işe girersin. Sonra işte büyümeye gelince ya istifa edersin ya zaten kovulursun. İkisinden biri olur. Sürekli iş değiştirirsin. Sürekli ev değiştirirsin. Sürekli karar değiştirirsin. Fikir değiştirirsin. Sürekli böyle bir değişikliklerden değişikliklere, özgürlüğün sürekli değişim olduğunu zannedersin. Özgürlük konu çok kafa karıştırır. Özgürlük disiplinle mümkündür. Ancak çalışarak disiplin seni özgürleştirir. Çünkü ben bir insandan özgürleşeceksem o zaman ondan beklentilerimden özgürleşmem gerekiyor. O yüzden de ondan beklediğim şeyin önce olması, bunun rahatına gelmek, sonra da olmamasının sonucu yaşadığım acıyla o beklentinin dersini almam lazım. Ben bunu kendime nasıl verebilirim? Ben birinden çok ez cümle, birinden ilgi mi bekliyorum kardeşim? O zaman kendime nereden ve nasıl ilgi göstermediğimi bulmam lazım. Ezbere bulamazsın. Nasıl bir ilgi istiyorsun? Neden istiyorsun? Ki kendine neyi vermemişsin? Onu kendine ver. Yani işte o yüzden okursun iş çıkartırsın başına. Bilirsin çünkü yani bunların sorumluluğunu aldığın zaman büyük patlayacak. Bir farkındalıklısın çünkü. Çok cahile bir şey yapılmaz burada. Meleke uyanmadıysa kafada daha dersi çok gelmez. Ama kafan açılıyorsa burnun boktan çıkmaz affedersin yani. Sürekli olarak girersin. Sürekli ders çıkartırsın. Sürekli oramda eksik, buramda eksik olursun. İşte Başak budur zaten. Pimpirikli denmesinin sebebi bu. Didik didik eder. Tabii. Analitiktir çünkü. Hata payı yoktur yani. Mükemmelliyetçiliğe doğru gitmek ister. İstediği şey dünya Mükemmel. ötesi çünkü. İnsan olmak istiyor. Bundan dolayı bizim evliliklerde, işte, insaniyet olarak sokakta yürürken ya mesela yere tüküreni ayıplıyoruz. Çünkü çok Anadolu kültürümüz yok. Öyle yere tükürmek Hindistan'da mesela geğirmemek yanlıştır. Çok yanlıştır. Ayıplanırsın. Çünkü çok sağlıksız bir şeydir. Bedenin mabettir ve sen mabedine küfrediyorsundur. İhtiyacını ona vermiyorsundur. Sen kimsin de bedenine yardım etmiyorsun gibi algılanır. O yüzden burada sokağa tükürmek değil de sokakta yürürken birine çarptığın zaman bir dönüp özür dilemek mesela. Bu zor bir şey. Ya illa çok kolay olmak zorunda değil zaten. Ben yolda yürüyordum Allah'ın İngiltere'sinde. Yanımdan topallıyor bir kız geçti. Ayakkabısı ayağına vuruyor. Belli kan atmış. Çok böyle yüzünde acı vardı ve ben hatırladım böyle topuktan vurduğu zaman yüzüme diken diken olurdu yani onu hissettim. Gitti, ben de gittim. Bir 15 adım attım. Dedim ki dön Ayşegül aklın kaldı. Aklın yarım gitme bari. Çünkü şey vardı, yara bandı vardı. Onu verecektim. Vermedim. Dümdüz daha hızlı gitmek istedim. Ama gidemedim. Ayaklarım gidiyor ama aklım gitmiyor. Kafam orada kaldı. Döndüm arkaya koştum bir de. Koşmaya da bilirdim aslında. Daha erken müdahale etsem bir de koşmazdım. Üzerine bir de koştum. Al sana işte ceza budur. Cezanın kelime karşılığı karşılık demek Ayaklar zaten. çekti. Karşılığı bu bunun. Yani ekmek köfte olayı ne? Enerji olayı karşılıktır yani ceza. Döndüm dedim ki işte yara bandı vermek istiyorum. Ben de var dedim. Önemli O değil. da ilginç. Önemli değil. Teşekkür etti çünkü. Yani çok düşüncelisin. Çok teşekkür ederim dedi. Olsun. Benim için o da geçici ışıkla biraz daha geç gitti yani hani şu diyaloğu devam ettirmek için. Ben rahatladım. Kendim için gittim. Onun için değil. Tanımıyor mu beni yani? İsmimi bile bilmiyor yani. Kendim için gitmekten duyduğum huzurla tamam Ayşegül dedim işte sen tanımadığın bir insanın ihtiyacına koşturabiliyorsan, geç bile olsa koşturabiliyorsan kendi ihtiyacına da geç bile olsa koşturursun demek ki. Kendime güvenmek için yapmak zorundayım bunu ben. O yüzden insanın kendisiyle başlıyor.
Ben Türkiye'den umutluyum. Çünkü bir hesabım var. Bu hesabın altından kalkabileceğimizi gösteriyor. Ama tembelliğimiz konusuna bir cevap bulamıyorum. Çünkü tembellik gerçekten hareketle aşılan bir şey. İnançsızlığımıza vuruyorum bunu. Çok net söyleyeyim. Çünkü bizde gerçekten inancın meali çok az. Yani hani hakikaten neyin ne olduğu. Mesela niye oruç tutuyoruz? Kardeşim niye oruç tutuyoruz? Ben bu cevapları almadan tutmadım. Cevapları almam gerekiyordu. İşte bu yapım benim birçok insana annem için, babam için, kızım sana hakikaten acıyorum derler bazen. Yani çok zorlanıyorsun çünkü. Nasıl zorlanıyorum? Nedensiz iş yapamıyorum. Bana yapıveriyor, geçiveriyor. Hayat yüzeysel olabiliyor mesela. Benim için olamıyor. Ayaklarım yürümüyor işte. Farkındayım çünkü. Lan bacağım niye gitmiyor falan diyorum mesela. Ya ağırlaşıyorum. Hepimizde bu var. Sadece farkında değiliz. Hafifleşmek demek insanın kendi özüne gelmesi demek. O yüzden bir şeylerin neden sorusunu sorun. Oruç tutarken sakız çiğnemek caiz midir sorusuyla büyüdük biliyorsun. Bu soru yanlış bir soru değildir. Ama bu soruya cevap vermiyorsan o senin hatandır. Yani burada gerçekten bizim din konusunu çok ciddi eğitime ihtiyacımız var. Aslında felsefe, din altına giriyor. Ondan sonra ahlak buna giriyor. Bu ne demektir? Akıl nedir? Akıl neden farklıdır? Bağımsız bir şeydir, nötr bir şeydir çünkü. Bunları öğrenmemiz şart. Ben bu konuda hizmetini veriyorum. Bir sürü insan da hizmetini veriyor. Ben bu hizmeti görmedim. Ama internetten, ama dünyayı izleyerek gördüm. Yani parasız insan çok güzel öğreniyor. Hele parasız, hele hocasız çok daha güzel öğreniyor. Çok daha kolay öğreniyorsun. Çünkü başka yolun yok. Emek vermek zorundasın. Çok güzel öğreniyorsun. Ama sabır. Yapacak bir şey yok. Kolaylaştırmak güzel bir şey değil yani aslında. Ama yani zor olanı kolaylaştırmak güzel bir şey. Zor olanı yapa yapa kolaylaştırmak, disipline girerek özgürleşmek demek ondan. Bilememekten özgürleşmek aslında. Tamam mı? Ama zırt diye olsunlar ki Türk insanın işte olayı bu zaten biraz da hemen olsunculuk var, bir hemencilik var. Bu bize çok şey kaybettiriyor. Çünkü sadece yediğin ekmeğin değil, geçirdiğin bütün mevsimlerde toprakla haşır neşir oluşun çok değerli. Bu arada topraklanmamız da lazım. Dedim ya çok fazla enerji geliyor. O yüzden alttaki çamur çıkıyor diye. Burada enerjimiz çok yüksek. Enerji yüksek olunca beyin diyor ki sen diyor bu alttaki olaylarla biraz ilgilen. Bak hani enerjin arttı. Demek ki daha karanlık yerlerden bir şeyler öğrenebilirsin. Ben seni bir hiç giremediğin karanlıklara sokayım. Mesela bu dönemler bir sürü insan motivasyon kaybı yaşıyor ve neye motive olacağını da bilemiyor. Nasıl motive olacağını da bilmiyor. Eski bildiklerini işe yaramadığını görüyor ama yenilerini de daha bilmiyor, öğrenmiyor. Öğrenmedi daha, deneyimine girmedi. Araftayız yani şu anda. O yüzden bu aralık arasında Evet. deprem zaten seni böyle kaldırır. Çünkü acizliğini gösteriyor sana. Hadi depremi durdur bakalım. Ne dediler mesela 99 depreminde kütüphanelerden düşen kitaplardan bebekler öldü dediler. Yani insan bedeni olarak çaresiz, aciz bir varlık ve bu acziyetin e, düşük şeylerini, yeteneklerini geliştirebilen tarafını tanımak için kullanman lazım. O yüzden aciz olmaktan değil de bu acizliği bir ham madde olarak kullanmamaktan korkmak gerekiyor. Bunun için eğitim almamız lazım, öğrenmemiz lazım, hayatı öğrenmek gerekiyor gerçekten. Bol bol okumak, dinlemek, böyle sohbetlere katılmak. Bunun için çok güzel bir hizmet veriyorsun. Teşekkür ederim. Gerçekten Ben ben teşekkür ederim. mutluyum burada olduğum için. Bir sürü insanın çok ciddi anlamda oturaklı, pratik cevaplara ihtiyacı var. Böyle havada cevaplar da işe yaramaz. Bu devirde yapabileceğiniz en iyi şey öncelikle topraklanmak, yani köklenmek. Ama köklenmek ne demektir? Yaşadığınız şeye itiraz etmemek demektir. Olanı olduğu gibi kabul etmektir. Toprak gibi olmak demek. Toprak nasıl? Vuruyorsun gidiyor. Çekiyorsun geliyor. Bir rüzgar geliyor hareket ediyor. Toprak tamamıyla teslimiyettedir. Ali melekleri vardır mesela. Şeye Adem'e secde edin dendiği anda direkt secde eden. Onlar kendinden geçmiştir çünkü. Öyle bir teslimiyet içerisindedir ki o sen ben bitmiştir. Adem'e secde et cümlesini anlamaz zaten. Sarhoş olmuştur o zaten aşktan. O yüzden devamlı teslimiyettedir o.
İşte toprak öyledir. Evet, Efsun halinde. aynen. Yani o artık hani gül be şeker gibi denir bunların keyfine ve böyle meşk artık yani meşk çalışa çalışa artık aşka gelmek gibi bir şey ama bu onlarınki çok şeydir. Yani bu gelmek gitmek yoktur orada. İkilik yoktur. Böyle Allah, Hmm. Adem, secde, kim kime, nasıl yani falan hani Adem diye ayrı bir şey mi var ki? Yani bir mealiyle anlatmaya çalışıyor. Bu da yoktur. Bu kavrayış da kendinden geçmiştir. Sadece sıfır vardır. Başka hiçbir şey yoktur onlar için. O melekler için. Meleke, meleke kesbetmek diye geçiyor. İşte bu bir kuvvet. Böyle bir kuvvet de var içimizde. Aliyyum melekliği de var içimizde. Yani içimizde gördüğü anda seni, beni ayrı bilmeyen bir şey de var içimizde. Devamlı olarak sen ne kadar itiraz edersen et, secde eden bir tarafın var. Her çocuk İslam fıtratında doğar denir. Bütün dünyada. Bu Müslümanlık değildir. İslam, Müslüm, teslim aynı kelimedir. Teslimiyet, secde etmek. Uzak Doğu'da da, yogada da, çocuk pozunda, bir sürü çocuklarda da o secde pozu vardır. Çok korunaklı bir yerdir. Başa gelmek demektir. Hikayenin başına dönmek demektir. Gençliktir, hazinedir. Bir olmak demektir. Rahimde olmak demektir. Yani çok önemli ve kuvvetli bir yerdir burası. O yüzden bu kadarsına secde edebilen bir varlıkken her haliyle, her anında bu bedenin secde edemediği yerler var, inanmadığı yerler var, görmediği, bilmediği şeyler var. Bunun için de bir hikaye ihtiyacı var. Secdeye nasıl gidiliyor? Önce kıyam. Ayağa kalkıyorsun. Kıyamet gibi bir dönemden yaşıyoruz. Ayağa kalkın diyor ya yeter artık. Oturmaya mı geldiniz? Şimdi oturmaya gelmediniz. Şimdi ayağa kalkma vakti. Ondan sonra rükû. Sonra artık eğileceksin. Boyun eğmeyi öğreneceksin. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Ben bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Elmayı yiyeceğim mi yemeyeceğim mi? Ben bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Ya yemeyecekti o kadar elma. Hayır öyle bir şey değil. Yemek, yememek karar verildiği anda bu karar benim, bana karışmayın dediğin anda yani yaşamla ilgili her verdiğin karardan kesinlikle emin olursan ben biliyorum dersin. Oysa ki karar verdiğin zaman yani bana ne bildirdiysen onca bir karar veriyorum. Birazcık doğru olacak, birazcık yanlış olacak. Sen en iyisini sen bilirsin. Bu kararın ne olduğunu bile bilmiyorum. Bir vereyim, bir yaşayayım, bir sonucunu göreyim ondan sonra anlayacağım zaten ne karar verdiğimi. İşte burası rükûdur. Kararlarını bilinmezlik ile de verebilmek. Eğilmek. Ondan sonra secde olur zaten. Ha, bu yüzden verdim ben bu kararı. O yüzden beni ayağa kaldırdı. Oradaki ayağa kalkmak o demek. İçimdeki şunu oluşturmaya çalışıyormuşun idrakına gelmek, işte hikayenin başına dönmek ve secdedir. Alnını, epifiz bezini yere verirsin. Burası görmeye başlar olayın arka tarafını. İşte o yüzden her dinin, her din yol demek zaten. Her ruhsal yolun buna bilim de dahildir. Bilim de ruhsallığı anlatır. Yani nasıl okuyorsan bütün dünya her şeyi ruhu anlatır. Başka hiçbir şey anlatmaz. Ee, hangi dili zevk ediyorsan oradan öğren. Bu illaki Müslüman işte illaki Kur'an, illaki Tevrat, İncil olmak zorunda değil. Bilim mi? Bilimden öğren. Sanat mı? Sanattan öğren. Dikiş dikerek mi öğreneceksin? Yün mü? Kazak mı örerek öğren? Öyle öğren. Yeter ki bu ne demek? Mesela ilmek kaderdir ya. Kazak örmek kader motifidir. Ne yaptığını biliyor musun? Yaptığın şeyin sembolizması nedir? Yaşamın boyunca en fazla ne yapıyorsun? Mesela ben konuşkan bir çocuktum. Anlatmayı severdim. Anlattıkça enerjim yükselirdi. Biliyorsun İnanmam. evet 2 saat Kesinlikle inanmam vereceğiz Ayşegül yine. Hanım. Normal yapacak bir şey yok 2 saat. Ne yapayım? Böyle pişiyor, böyle ortaya çıkıyor yani. Ama sonra da öğrendim ki ben konuşmuyorum. Ben aslında bir kanalize oluyorum ve kanalize olduğum yerden insanlara bir hissiyat aktarmaya çalışıyorum aslında. Bunu zaman aldı anlamam ama. Ama sevdiğim şeyden vazgeçmedim. Kızım sus. Kızım çok konuştun. Kızım artık başım şişti. Ben de susmadım ama. Yani inat edin. Kendiniz istiyorsanız, özünüz istiyorsanız kendinizden vazgeçmeyin. Benim en büyük hem derdim hem de devam kendimden vazgeçememek oldu. Bedenim izin vermedi. Çok kasıldım. Çocukken bile istemediğim şeyde yere bir yatardım. Kaldırabilene aşk olsun. Ya öyle bir ya böyle mıknatıs gibi yapışırdım yere yani.
İsteksizlikten beden külçe gibi olur ya, böyle ceset gibi olursun. İşte ceset bozduğunu biliyoruz yani. O Kavramsın. yüzden biz şu anda bu kadar e, emin olun, birçok insan ayağa kalkmak ve işine gitmek zorunda ama herkes zor kalkıyordur bu aralar. Çok uykular geliyordur, çok uyumalar geliyordur. Çünkü beden, beyin bir şeyleri regüle etmeye çalışıyor. Sadece deprem orada olmadı. Hatay'da deprem yaşayanlar zaten Depreşiyor. göçük altı, onu sormuştu. Onu da hemen hızlıca söyleyeyim. Göçük altında yaşayanlar bedenen yaşadı depremi. Onun bedensel enerjisinden geçti ve o travma esnasında, oradaki sıkıntı esnasındaki can havliyle neler yapılabildiğini gördü. O yüzden bazen, hele ki uzun süre göçük altındasın, bunun uzun süre gözlemini yapmak durumundasın. Bir anda olup da araba çarpıp da bir anda kendi hastanede bulmuyorsun. Saatlerce göçük altındasın. Ve bedeninin o açlığa, susuzluğa, uykusuzluğa, saat mevhumunun kaybına, gelip gelecekler mi belirsizliğine, soğuğa, bunların her birine bedenin kendi kendisine bir çözüm getiriyor. İzliyorsun. O yüzden diyorsun ki bu beden, ne güvenmeyeyim de neye güveneyim? İnsanları gerçekten, o yüzden acı büyütür dememizin sebebi budur. Acıyı farkındalıkla yaşadığın zaman bedeninin nasıl bir mükemmel mekanizmayla seni koruduğunu, seni hayatta tuttuğunu gördüğünde, bunu yaratan sistem nasıl güvensiz olabilir ki? İnsan sadece sistemden kendisini ayrı tuttuğu zaman güvensizlik yaşıyor. O yüzden bu kadar inanç, güven, anlayış, gözlem, bedensel gözlem, bunları yaşayan bir beyin, bir beden doğal olarak travmayı daha kolay atlatır. Çünkü bedensel enerjisi geçiyor içinden. Sonra çıkar, onun bir travma sonrası etkisi olur tabii. Onlar da yeni yeni çökmeye başlar aslında duygusu. Ama o depremi yaşadı, bitti. Böyle beyin şey der. İyi, depremde yaşadığımıza göre artık başımıza çok da bir şey gelmez. Hani dibi gördük gibi. Sen görmedin. Sen şimdi kendi depremini bekliyorsun o yüzden. Anlatabildim mi? Beynin deprem fikrinde, bedenin Evet. yaşamadı. Rektifiye etmek isteyecek. Bir şekilde başa döndürmeye çalışacak. Yani bir şey istiyor. Sonrasında zaten günlerce insanların deprem bilimcileri can Tabii tabii kulağıyla dinleme tabii sebebi de tabii. belki Tabii. bundan. Öyle. Yani şu anda rüyalarınızda, yaşamınızda bir şeyler yıkılıyordur kesin. Kesin dedim bak. Bunu bilerek söyledim. Yani vicdan mekanizması, insan bazı konularda bir bir çeşit suçluluk yaşıyorsa, bir çeşit vicdani sızlama yaşıyorsa, bunu kendisine de yaşattırmak ister. Deneyimden geçmek ister. Bu şekilde rahatlayabilir. Yoksa Çin işkencesi gibi olur. Bitmez bir türlü. O yüzden hayatımızda işe yaramayan, temeli çürük, ondan sonra ihtiyacı olan desteği görmemiş yerlerimiz çökecektir. Manevi olarak çökecektir, çökmüştür, çöküyordur. Geçtiğimiz 2 hafta içerisinde, 3 hafta içerisinde, hatta şöyle söyleyeyim, altısındaydı, işte 2 ay falan geçecek yakında. 1,5 aydır minimum yaşıyorsunuzdur. Yavaş yavaş, işte mesela bu işle ilgili sorguların vardır. Ben burayı nereye götüreceğim? Anlat anlat nereye kadar? Anlattır anlattır nereye kadar? Ben bunu daha nereye götürebilirim? Ben yeterli miyim acaba? Bu sorgular gelir. Çünkü gelişmesi gerekiyor. Belirli bir barajı arttırmak, bir attırabilmen için o yukarıdan onu bir yerlerden böyle bir elinle bir tutturup yukarıya doğru çekerken elinin ezilmesi aşamasındasın şu anda. Anlatabildim mi? Bir de Tabii. misyon yüklüyorsun kendine. Evet. Başka Evet. misyonlar ekliyorsun. Bu Evet. Bir şeyler, de acılar insan oldukça. olmanın misyon tarafını da sorguluyorsun. Hani neden buradayım? Ben kimim? Çok büyük sorular soruyorsun. Bunlar zaten psikolojik sarsılmaya çok açık sorular. Herkesin sormadığı sorular ama soruyoruz. Ama ben sana söyleyeyim, çok net söyleyeyim. İstanbul'daki bu gerçekten hiçbir şeye benzemeyen mimari veya işte bir sürü şehirdeki de aslında bu şehir plansızlığı bana zaten kendimizin ne kadar plansız, ne kadar analitik beyni kullanmadan, bir şeyleri uzun vadede düşünmeden, günü kurtarmak için yaşadığımızı yıllardır anlatıyor. Yıllardır anlatıyor. Moskova'da bir şehir planlama sistemi var. Şehir maketi var. Biliyor musun bunu? Ee, Biliyorum.
şey yapayım, Bulunur. anlatayım burada da dinleyenler şey Hı yapsın. hı. Sen anlat istersen. Hadi biraz sen konuş ya. Yok yok, sen devam et. Akışı İyi güzel. tamam. Ee, Moskova şehir planı var, maket var. Bu maketin içine eğer şehire bir bina yapılması gerekiyorsa bunun minik bir maketi yapılıyor ve o büyük şehir maketine yerleştiriliyor. Ve o maketin önünden uzun bir süre, şimdi tam zamanı bilmiyorum sallamayayım ama sen belki biliyorsan söylersin. Uzun bir süre gelip geçiyorlar. Göze batmıyorsa, şehrin atmosferine uyumlanabiliyorsa artık hani aşinalık yaratabiliyorsa o zaman proje okeyleniyor ve o bina yapılıyor. Bizdeki gibi gitti, geldi, bitti değil. Evet. Ve benzer durum oradaki tarihi renovasyonlarda da Onu geçerli. bilmiyordum. Yani tarihi renovasyonları inanılmaz kusursuza yakın gerçekleştiriyorlar. Bunun sebebi de çok iyi zamana yayarak planlı gitmelerinden sebep. Hani böyle hemen kafasını alıp da hani ertesi gün hemen iskeleyi indirip de yaptık. Sonra işte bir grilikte olan bir bina sarıya dönmüyor falan, böyle absürt bir renge dönüşmüyor. O Evet. doğallığında kalıyor. Evet. Yani bizde kentsel dönüşümde mahalleler değişti. Ama o mahalleler değişirken Hı şöyle hı. bir şey konulmadı. Mesela burasının şöyle bir dokusu var. Bu dokuya uygun bir tipoloji vardır bina şeylerinde, tasarımlarında. Hı hı. Bu tarzda yapın. Ama herkes bütçesine göre yapsın mesela. E, Buradaki bütün binalar beyaz olacak. Buradaki bütün binalar şu şekilde, şu tarzda yapılacak. Ama bilmem kaç katlı yap. Ama işte malzemesini şundan yap. Sen bilirsin bütçene göre yani. Keza bölgesel olarak da vardır bizde, değil mi? Yani Ege Tabii bölgesinin mimarisi vardır. var. İşte Karadeniz bölgesinin mimarisi var. Keza Marmara bölgesinin de belli bir mimarisi Evet. vardır Evet. tarihçiye Mesela baktığımız zaman. finansal bölgeye gittiğin zaman orada da işte plazalar görürsün. Mesela o da bir dokudur aslında baktığında. Ama Bağdat Hı Caddesi'nde, hı. Bağdat Caddesi'nin eski köşklerle dolu, 2-3 katlı, en fazla 4 katlı, o böyle 50'lerin İstanbul'u, 50'lerin güzel İstanbul'u, böyle şey değil. Hep böyle, ne yazık ki Karadenizler isminiz biraz kötüye çıktı ama Karadeniz mimarisiyle yapılmış olan binalar yoktur o zaman eski zamanlarında. Şimdi madem böyle bir doku var, köşkler var, bu kadar bir zengin bir yazlık hava var. Gel oraya. Mesela galiba Beymen binasıydı. Oraya çok güzel böyle bir hem tarihi hem beyaz hem böyle modern hem böyle Bağdat Caddesi'nin o böyle sofistike tarafına uygun bir bina yaptı. Onun gibi birkaç bina daha var. Hemen yanında bir anda plaza gibi bir bina var mesela. Niye böyle bu? Yani bu gerçekten çok ucuz bir şey. Mesela ben deprem bölgesinde yeniden yapılacak şehirleşmenin estetik olmasından bahsettim. Ve finansal konuda gerçekten çok ileri olan, hani bu finansal dünyası gelişmiş olan zihinler olmaz ki dedi mesela. Çünkü para olduğunu zannediyoruz birçok şeyin. Öyle değil. Monaco'da, Monte Carlo'da Karadeniz mimarisi gibi evler var. Fakat evlerin, o işte pencerelerin olduğu pervazın o kenar şeyinde öyle güzel, ışığın da geldiği yeri biliyor sanatçı herhalde ki o kadar her binada uyumlu bir şekilde gölge açısını bir tutaraktan bir resim yapmışlar. Zannediyorsun tarihi bina. Değil, bildiğin dümdüz bina. Pencerenin kenarına çok güzel resim yapılmış. Ve o binaya baktığın zaman ya gerçek mi değil mi? Gerçekten yapmışlar mı? Yakınına gelene kadar anlamıyorsun. Tablo gibi. Tablo gibi. Ya bu kadar şey değil bunlar. Çok pahalı işler değil bunlar. Sanatçıya da gerek yok. Bunu yapacak bir sürü insan var. Şeyler var, kalıplar var, ucuz kalıplar var. Pencere kenarlarına yaparsa da. Bunlar bizim kültürümüzde var. Elindekini en iyi şekilde. Ya, o iğne oyaları niye? Televizyonun üstüne dantel koymak neden? Pratik olarak ne işe yarasın? Derttir. Başka bir şey değildir. Toz toplar durur. Bir de onu git yıka. Onu yıka. Ondan sonra bir de kolala. Oho, iş çıkarırsın kendine. İşte bu. Türk insanın özü kendisine iş çıkarır. Çünkü Atatürk'ün de dediği gibi Türk çalışkandır. Çalışmayı sever. Severek çalışır bir de. O yüzden sever. Zevkle çalışır. Bizim gerçekten zevk ile çalışmamız için tutkuyla yaşamak, tutkuyla çalışmayı hatırlamamız lazım. Bu antik Yunan dönemindeki bu topraklarda var. Anadolu olmadan önce ilk Ege'de işte Aydın etrafında akademilerin kurulduğu antik Yunan dönemleri, milattan önce 500 dönemler İtalya, Yunanistan, Ege bölgesi, Anadolu. O zamanlar tutku çok önemliydi.
Yaşam tutkuyla ölçülürdü. Tutku da fiziksel acı ve ruhsal haz demekti. Aynı anda fiziksel acı yaşarsın, yorulursun, tedirginlik yaşarsın, korku yaşarsın, bilinmezlikler içerisinde kalırsın ama bilirsin ki ruhunun yolculuğunda yürümenin gururuyla yaşıyorsun. Bu bir haz verir insana. Kendinle gurur duyarsın. Yanlış bile olsa, kötü bile olsa ben cesaret ettim dersin. Cesaretle ilerlemektir tutku o yüzden. Bundan dolayı bizim gerçekten cesaretle ilerlerken bir zıpçıklığımız var. Zıp diye böyle bir krediyle hayat kurduk zaten. Orası ayrı bir konu. Ama e, şuna çok dikkat etmek lazım. Şu anda içinde bulunduğun işten çıkamıyorsan, buradan çıktım kendi işimi kuramam diyorsan, emin ol şu anki çalıştığın işte alman gereken bir ders var. Belki demen gereken bir hayır var. Türkiye'de çok az hayır deniyor. Çok özgürce aslında kendine büyük bir evet dercesine hayır çok az deniyor. O yüzden çalışan kendi hakkını savunmuyor. Güya çok iyi şirketlerde çalışıyorsun. İsimler büyük ama işçiler küçük. Yani böyle CEO'ymuş gibi giriyorsun mülakata. Çaycı gibi çalışıyorsun. Çaycı daha bir CEO. Herkesi tanıyor. Keyifli ya hayatından memnun çaycılar. Sen ama yani hani böyle bir kurumsal dünyada geyik olur. İşte CEO gibi giriyorsun, çaycı gibi çıkıyorsun falan diye. Ama buradaki olay gerçekten yaşamında iyisi kötüsü demeden, yukarısı aşağısı demeden herkesin öncelikle kendi hayatına bu benim hayatım, bu hayattan daha güzel şu anda hayat yok demesi lazım. O yüzden yaşamına bir bakıp bu hayat benim için neden güzel diye sorması lazım. Bu beğenmediğim yerler bana neden güzel gelmeli? Güzelliğini görmen lazım. Hani bir çirkin, bu dünyadaki en çirkin şeyi getir diyorlar Hazreti Musa'ya. Bir köpek leşi getiriyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kancası takıp bu kancayı kendini tak da getir diyor. Yani bu dünyadaki en çirkin şey sensin. Çünkü hayvanın altındaki bir varlıksın ve sana ben bütün kainatı sığdırdım. Sen hala da ona göre yaşamıyorsun. Madem şu köpeğe çirkin dedin, sen hala insan olamamışsın demeye çalışıyor aslında bu hikaye. İnsan olmak her şeydeki güzelliği görmek demektir çünkü. O yüzden biz insan gibi yaşayacaksak yaşamımızın insani olarak güzel olduğunu görmemiz zorundayız. Türk olarak bunu zaten yapmamız lazım. Çirkinliğindeki güzelliğini görmen lazım. Ataletse, depresyonun mu? Nesi güzel? Ben bunu yaşadım ha. Boş boşuna söylemiyorum. Çok keyifli bir yer. Gerçekten kendine kötü huylarınla, depresyonunla, fakirliğinle, inansızlığınla da hak verebilmek. Kendini ne yapacaksın? Sen de küçücük bir çocuksun, öğrenmeye geliyorsun. İnanmak için gayret et. Yapacak bir şey yok ama neden inanmadığını anlat bari bana. Dinleyeyim, haklısındır. Haktan olmayan bir şey mi var? Her şey oradan zaten. Bilimsel olarak da açıklanabilir hepsi. Her şey ahenkli ilerliyor yani. Birinin hastalığı öbürünün şifası oluyor. Öyle zehir bir anda panzehir oluyor. O zaman bu dönemi Türkiye şöyle söyleyeyim, refleksleri olan bir ülke olarak düşünürsek ve de hep yumurta kapıya o şekilde reflekslerini hızlandıran bir ülke olarak düşünürsek bu dönemi hızlandırarak iyileşme çabasını göstererek geçecek diyebilir miyiz? Hızlandırarak mı diyorsun? Evet, öyle diyebilir miyiz yani? Çaba gösterme babında. Hız demezdim ben ama hızlı olmak isteyecektir. Biraz sabırsız bir Hı yapıdır hı. çünkü bu böyle vızır vızır gider yani hakikaten işte arı gibidir gerçekten. Arıcılık da iyi olabilir Türkiye'de bu arada. Bunun dışında şimdi hızlı gitmeyi sever. Çünkü bu arketip, bu Türkiye'nin o kafası böyle çok aslında uçuk bir kafası var. Çok hayallerde yaşıyor. Gerçeklerle ilgili gerçek bir düşüncesi yok. Böyle annesiyle babası arasında gidip geliyor her konuda gibi düşün. Hani bunu politik olarak da düşün. İşte çalışmak ve tatil yapmak olarak düşün. Yemek ve yememek olarak düşün. İki uçlar arasında çok ciddi dramatik uçları var. Orta yolu bulamıyor aslında tam olarak kendisi. Bu yüzden de orta yolun macerasından çok zevk alamıyor. İstiyor ki bir yerden öbür yeri kuantum sıçrayım. Hep böyle. Aradaki köprünün zevkli olduğunu daha bilmiyor çünkü. Sorumluluk zevkli değil. İleride öğrenecek. Amacı bu ama. Hani bunu kafaya koyacak. Ondan sonra bedenini öğretmesi lazım. Hücresel hafızasını alması lazım. Bu da pratikli olur.
Fakat ilk zamanlarda pratiğe girdiği zaman acele edecek. Aceleci çünkü. Kafası o kadar Türk çok zekidir bu arada. Kullanmaz ama. Kullandırılır genelde. Ya da her zaman doğruya kullanmaz diyelim. Bazı zamanlar İşine zekasını gelene farklı şeylere de kullanır. kullanır. Zekidir. Kıvrak zeka burada biraz buna hatta Hı hı. şöyle söyleyeyim. Bu arketip aslında zekası ile birlikte buna şey arketipi de deniyor. Hilekar. İşte bu trickster diye geçen hilekar aynı bunlar. Şaklaban, Joker bu filmlerde böyle bir şey gibi gösterip aslında öyle olmayan tipolojiler. Biriymiş gibi yaklaşıp bir anda öyle olmamalar, bir anda maske değiştirmeler falan. Bunlar psikolojik edebiyatta, psikolojik gelişimde şey diye anlatılır. Bu arketip bir kişinin ruhunun olgunlaşması gerektiği noktada ona sınav olarak gelir. Biz bir anlamda dünyanın da sınavıyız da yani bir açıdan. Ama kendimizin de sınavıyız tabii bu arada. Şimdi böyle olduğu için bizim başımıza ilişkilerimizde de, işlerimizde ortak olarak da hep böyle bizim gibi tipler de gelir. O yüzden Türkiye'de çok şey vardır. İşte bir şey diye başladım, bir başka bir şey çıktı. Hep böyle entrika o yüzden çok vardır bizde. Bu arketip çok yoğundur. Amerika'da çok fazla yoktur. Sistem daha farklı ilerliyor orada. Daha liberalliğin çalışmak zorunda olduğun sürece senin olduğu bir yer orası. Ya Amerika özgür bir yer değildir. Amerika gerçekten çok ciddi çalışılması gereken bir yerdir. Almanya öyledir. Sabahtan akşama kadar çalışırsın, haftalarca çalışırsın, bir hafta iki hafta tatil için. Ve gününü kurtarırsın. Öyle çok büyük maddesel ekonomik birikimler yapamazsın. Ondan sonra gelip de o ekonomik birikimin olmadığı için de sisteme güvenmek zorundasın. Sistemde tamam hakkını veriyor ama seni çok ciddi sömürüyor sağlıkta, işte ne bileyim yaşlılığında bir anda seni bırakabiliyor. Covid'de bunu gördük biliyorsun. Ondan sonra o yüzden şimdi Hı bizim hı. Türkiye'de aslında yatağımız çok rahat. O yüzden kalkamıyoruz bence. O yüzden bu yatak sertleşecek. Gittikçe sertleşecek. Yatak batmaya başlayacak. Bu devirde biraz acele etmeye kalkacaktır. Hayatı bir an önce çözmeye çalışacaktır. Ve cevabı hızlı bulmaya çalışacaktır. Bu hızdan dolayı da başına dert getirecektir. Çünkü dediğim gibi pire gibi çalışıyor zaten. Ondan sonra ve bu bu yolculuğun bu kadar hızlı gitmesi sonucunda bir şeylerin demi alınması gerektiği, yani zamanına göre yapılması gerektiği, her şeyin acele ilerlememesi gerektiğini, aslında sürecin öğretici bir süreç olduğunu anlaması için hata yapması gerekecektir aslında. Hatasız öğrenemez yani. Sadece bu zeki olduğu için şimdi bu senaryoyu anlattım. Ama niye ayağa kalkmıyor bu hareketi? Çünkü o kadar zeki ki kendisi de tanıyor. Başına gelecekleri biliyor. Bunun bir hata olacağını da biliyor. İşte üzüleceğini, canının yanacağını, bir şeyler kaybedeceğini de anlıyor. Yok ben yapmayayım ya böyle iyiyiz diyor. Çünkü hatadan öğreneceği şeyin zevkini bilmiyor. Acının zevkini bilmiyor. Hazzı, tutkuyu tam olarak bilmiyor. O yüzden kendi kuyruğunun etrafında dönüp duruyor sürekli. O yüzden Türk insanının aslında ayağa kalkmasının olayı biraz silkelenmesi gerekiyordu zaten. Şu anda bayağı sarsılıyoruz. İlahi olarak da destekliyiz. Yani astrolojik olarak destekliyiz. Ben numerolojik olarak da bakıyorum, astrolojik olarak da bakıyorum, biraz sosyolojik olarak da bakıyorum, psikolojik olarak inceliyorum falan. Ama uçlar var. Herkes süper olacak diye bir şey yok. Genel olarak güzel bir destek yağmuru geliyor. Enerji artıyor ve hayatında bir şeyi çözmek için artık senin 3 sene uğraşmana gerek kalmıyor. Bir ayda halledebiliyorsun mesela bazı şeyleri. Bu da büyük bir destek. Ama aynı enerji kullanmayı bilmezsen de içinden sittin sene çıkamadığın dertler de verir sana. O yüzden bir ikiye doğru ayrılacaktır Türkiye. Bir kesim bir refaha erecek. Bu dönemler yatırım yapacak. Ülkenin kalkınmasıyla ilgili bazı trendleri izleyecek. Yeni nesil bunu daha da fazla yapar. Çünkü yeni neslin böyle dünyayı ve ülkeyi eleştirip de şikayet etmekle pek işi yok. Ben işime bakarım diyor. Daha pratikler. Bizim gibi bir didik didik yapmıyorlar. Daha böyle sade ilerleyebiliyorlar. Bir dönemleri tabii ki de ergenlik dönemlerinde biraz çöküş yaşıyorlar ama daha sonrasında daha berrak kafaları var. Bilgiye çok hızlı ulaşıyorlar, evet. Ama bir ön yargı var Z kuşağı ile ilgili. Bir kere herkes Z kuşağını kendi kuşağından eleştiriyor.
Ve bu çok doğru değil. Bizim zıttımız bir kuşak değil onlar yani. O şekilde bakmamak gerekiyor. Çünkü ben de kendi kuşağımın Z kuşağı gibiyim. Bir garip olanlardan. O yüzden Z kuşağının hiç şey olduğunu görmedim ben. Tembel olduğunu görmedim. Hani mesela bunlar cevabı çok alıştılar. Hızlı cevabı çok alıştılar. O yüzden araştırmayı bilmiyorlar. Yo, sadece çok hızlı araştırıyorlar. Benzer söylemler bizim için de Tabii. zamanında geçerliydi. Biz de Evet. o zamanın Evet, evet, aykırısıydık aynen. diyelim. Bizim Y kuşak da iki türlüdür. Birisi böyle daha eski kuşağa dönüktür, öbürü de Z kuşağına dönüktür mesela. Hani bugünkü bu tür işleri sen gibi daha marjinal işler yapan, marjinal hayat yaşayanlar aslında biz neslimizin Z kuşağıyız aslında bildiğin gibi. O yüzden Z Hı hı. kuşağı ile ilgili çok fazla laf söyleniyor. Ama Z kuşağına inanan yok. Ben bayağı inanıyorum. Yani bence Z kuşağı bugün anasına babasına çok güzel laf çakıyor. Bak böyle diyorum artık. Çünkü çok güzel böyle basit, sade bir şekilde görüyor, perdeli değil ve eleştirisini tak diye veriyor. Alırsan alırsın, almazsan almazsın, sen bilirsin diyor, yoluna bakıyor. Bu kadar. Bizim nesil çok yoluna bakamayabilirdi. Ben biraz bizim neslin annesiyle babasıyla çok Biraz biz kafaya takardı bizim nesil. tape Onlar işte. daha Biz sonuç tape mi? odaklı. Bir de analogla gördük ya ondan takıyoruz biraz. Aynen. Başa sarmamız gerekiyor hep dinlemek için. O yüzden oluyor bence. Ama benim Z kuşağı ile ilgili sıkıntım yok. Fakat bugün büyük işletmelerde çalışanlar veya işletme kuranlar kendilerinde bir öz bir ifadeleri olup da bunu işletememiş olanlarda potansiyel çok ciddi bir güç var. Bugün bu ülke kaynaklarını gerek maddi kaynaklar olsun gerek manevi kaynaklar olsun akıllı bir şekilde işletirse herkese çok tutkulu işler var. Bana geliyor hayatımın işi nedir? İşte tutkusu nedir? Ben muhasebeciyim, muhasebeci olmak istemiyorum. Muhasebecilik nedir? Ne yapıyorsun? Ya sen bir insanın kesesini hesaplıyorsun. Para yaşam enerjisi demek. Sen bir şirketin, bir işin yaşam enerjisini hesaplıyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Aa öyle mi? Ya yaptığın işi bilmiyorsun daha. Şimdiye kadar okuduğumuz hiçbir şey boşa değil. Boşa değilleri geçiyorum hatta. Okuduğumuz her şey, yaptığımız her iş bizi bu yaşamdaki görevimiz için zaten hazırladı, hazırlamaya devam ediyor ve hazırlayacak. Yeni yeni hep böyle her bir kademeye hazırlıyor olacak hep. Ve biz her bir kademede aslında yaşam amacımızı yerine getiriyor olacağız. Ama sen ruhunla işbirliği yapmazsan, yani şöyle yaparsan, ben tutkumu yaşamıyorum, ben bu işte çalışmamalıyım. Yani kaderin karşısında, kaderin ve ilahi olan planlamanın karşısında sen geçiyorsun, yalnız bunu doğru yazmamışsınız diyorsun. Tamam mı? Hani editlemek değil bu. Üstünü çizip bu olmamalıydı demek gibi. Yani yazarın sözüne editör olarak karışmaya çalışıp yazarın kitabını yazmaya çalışıyorsun. Bunu hiçbir yazar sevmez. Bir yazar olarak söyleyeyim. Hiç hoşuna gitmez. Editör bu değildir. Editör yazarın daha iyi yazmasını sağlarken daha kötü yazdıklarını neden kötü yazdığını ve isterse değiştireceğini ve istemezse değiştirmeyeceğini söylemelidir. Özgün ifadesini kırarsa sanatını yaratıcı tarafını kırar. Çünkü yaratıcılık yok olmaktır zaten. Zaten yok olarak yazarsın. Bir de gelmiş olmamış diyor, iyice de benliğin gidiyor yani. Olmaz. O yüzden bizim burada aslında yaşadığın hikayeye editör olarak yaklaşacaksan, ilahi bir yazar var çünkü, o zaman manevrayı öğrenmen lazım. Arabayı tak diye böyle döndüremezsin, değil mi? Böyle gidersin, böyle gidersin, böyle gidersin de öyle döner bu araba yani. Burnunu geriye çevirmek için birkaç manevra gerekiyor. O yüzden öncelikle bu hikaye sana yazılmış. Bu hikayede sana ne katılmaya çalışıyor? Ben tuvalette temizledim. Zevkle de temizledim. Ondan sonra bulaşık da yıkadım. Pazarlama departmanı da kurdum. Büyük bir account'u da işlettim. Turizmde de çalıştım. Bilet de sattım. Parasız da çalıştım. Senelerce hem de. Bir sürü iş de kurdum. Bir iş batırmadım. Belki onu bir ara yapacağım bir ara. Ama yani çeşitli yaptığım işlerin her birinde bana derdi ki Ayşegül ne çok maymun iştahlısın. Bir yaptığın iş belli değil. Hani bir istediğin enstrüman belli değil. Ne spor yaptığın belli değil. O kadar çok ilgim var ki çünkü hala daha. Ama benim yapım işte bu haritanın üzerine çıkmak budur. Benim fıtratımda çok fazla şeyle ilgilenmek var. Ve böyle tipler genelde
çok fazla şeyle ilgilenmekten, bir şeye kanalize olamamaktan, disipline olamamaktan, işte özgürlük burası, disipline olamamaktan bir konuda başarılı olamazlar. Benim gibi tipler. Eğer kendi hayatına şikayet etmeye devam edersen bu böyle gider. Eğer yaşamını okursan dersin ki ben bunu demiştim. Ben birçok konuda amatörüm. Hiçbir konuda da profesyonel değilim. Fakat bak ironik konuşacağım. Birçok konuda amatör olmakta profesyonelim. Yani bak profesyonel değilim dedim. Öyle profesyonel değilim. Birçok konuda amatör olmakta profesyonel. Bugün bana sentez uzmanı diyorsunuz işte o yüzden. Çünkü ben kendi fıtratımdan vazgeçmeden, ilgilerimden vazgeçmeden, ne istediğimi bilmemekten vazgeçmeden, biliyorum demeden, ilgilendiğim her şeyle birlikte ne yapabilirim dedim. Ve bugün hepsi bir orkestra gibi çalışıyor. Bazıları böyle değil. Bazıları tek bir şey seçebiliyor. Çok onda keyif alıyor. Bu da çok güzel bir şey. Bu da çok kanalize edebileceği bir enerji demek. Ama bazılarımızınki öyle değil. Elindekiyle ne yapabileceğine bakmak lazım. Bugün senin yaşam amacın, hayattan en büyük alacağın tutku, en çok kazanacağın para, en huzurlu olacağın hayat, bugünkü yaşadığın hayatın malzemelerinde gizli. Bunlarla sen en iyi ne yapabilirsin? Manevra yapmayı öğren. Bugün ayrılma işten ama bir sene sonra, 2 sene sonra ayrılmayı planla. Ben kurumsalda çalışamayacağımı anladım. Kurumsal ya kendi başıma çalışmam gerektiğini anladım. Ne iş yapacağım bilmiyorum ama. Geldim, Türkiye'ye döndüm ve kurumsalda çalışamayacağımı anladım ve yaptığım ilk şey kendimce bence en iyi kurumsal şirket şartları nedir diye tasarlamak. Bunu diledim, kafamda tasarladım. Ve 3 gün sonra pazartesi günü bir kurumsal şirkete başladım. Bak çalışamayacağımı anladığım için. Dedim ki ben çalışamayacağım. O zaman en iyi şartlarda bir yere gireyim. Bakayım gerçekten çalışamayacak mıyım? Yoksa bu benim bir bahanem mi bir görelim. Bak kendi istediğim şeyden emin olmak için bilmediğimi kabul ederek bir şey yapıyorum aslında. Kendime 1 sene verdim. 1 sene geçti. 1,5 sene sonrasına doğru bende artık sıkışmalar başladı. Zaten bir senede bırakacaktım çünkü. Beyin okey dedi. Ne güzel çalıştık, kendimizi gösterdik. Kurumsalda bir piyon gibi değil de bazen bir atlı gibi çalıştım mesela orada. Farklı manevralar aldım, değişik yerlere gittim. Ama gördüm ki bünye beni kabul etmiyor. O bünyede ben kanser hücresiyim. Kendim özgün halimle kanser hücresiyim. Ortaklaşa çalışamıyoruz. Oysa ki değilim ama kanser hücresi. O yüzden ya onlar ayrılacak ya ben ayrılacağım. Şimdi şirket benden ayrılabilir mi? Ayrılamıyor orada yani. Benim ayrılmam lazım. Ama ayrılamadım. Çünkü ondan sonra yapacağım şeyi bilemiyordum. İşte yarım senede öyle geçti aşağı yukarı. Birkaç ayda yani birkaç ay değil 2-3 ay öyle geçti. Ama o 2-3 ay o ayrılamadığım süreçte durdum. En sonunda şunu anladım. Şöyle bir cümle söylemiştim. Ben hayatım boyunca hep bir daldan bir dala atlama cesaretini gösterdim. Birçok insan için bu maymun iştahlılık olabilir, kararsızlık olabilir ama ben bir cesaret gösterdim. Hep bir daldan dala atladım. Şimdi galiba benim tutmam gereken dal başka ağaçta. O yüzden öbürünü bırakmadan hop diye başka dala atladım ama şimdi oradan oraya atlarken havada bir asılı kalacağım. Pis çakılabilirim. Bundan korktuğum için hadi bana bir dal gösterin de gördüğüm dala zıplayayım diyorum ama göstermiyor. Demek ki benim görmediğim dalları da zıplama inancını gösterme vaktine gelmiş. Böyle olur. Yaşamda belirli dönemler sana ne yapman gerektiği ile ilgili hiçbir bilgi verilmez. Çünkü senin inancınla yola çıkman için yaşamı kolaylaştırır. Gösterirse inanman zorlaşacak çünkü. O zaman bilmen artacak. İnanmak için bilmemen lazım. O yüzden inancının yükselmesi için yaşam bazı dönemlerde çok büyük belirsizlikler yaşattırır insana. Bilmeden yap şu hayatı. İnanarak bir yaşa. Emin ol daha mutlu olacaksın. Aslında Türkiye'nin bu dönemde Tabii. yaşadığına benzer şeyler anlattım bence. Türkiye'nin yaşadığı Bu. da benzer şeyler. Çok şey yapabilmek Evet. kapasitesine sahip bir ülke ama bir Aslında şeyi kanalize çocuk olarak da olamıyor. benim bu anlattığım şeyi yaşadığım zamanların bir tekerrürünü de yaşıyoruz zaten. Hı hı. Benim haritam ve yaşam hikayem Türkiye'nin hikayesiyle biraz paraleldir ve öncesinden yaşarım ben. Yani Türkiye'nin başına gelecekleri öncesinden yaşarım. O yüzden sezerim de biraz başa gelecekleri.
Mesela deprem olacağını sezdim. Biliyordum yani. İstanbul'da olan o önce Kağıthane'de olduğu İstanbul sarsıldı. Onu hissetmiştim o gece. O yüzden de uyumadım çok. Hani hissettim o gün. Sonra da bunun daha devamı gelecek artık. İstanbul'un başka yer mi bilmiyorum ama bir şeyi olacak bunun dedim. Ondan sonra 2 gün sonra da zaten orası oldu. Bunlar senkronizasyonla ilgilidir. İşte senkroni olduğun için kendini okuduğun zaman dünyayı da okuyorsun. Ve bu sana çok tedirginlik vermiyor. Çünkü yavaş yavaş yaşamda yaşamak için, huzurlu ve tutkulu bir yaşam yaşamak için verdiğin emekler seni biraz hani o ahirete yaklaştırıyor. Biraz bu dünyanın gerçekten zevkli olduğu kadar, yani gerçekten tadından yenmez bir zevki var. Buraya ruhlar sıraya girip gelirler. Böyle burası çok zor Tabii bir ki. yer. İşte buraya ruhlar gelmek istemez. Bunlar çok beşer gözünden ruh anlatımları. Buraya böyle seve seve gelir. Onun hayatı için yani Orası tekamül. ruhların Tabii, eğlence tabii, dünyası tabii. aslında Aynen dediğin. sıraya girer diye anlatılır zaten hep. Dediğin gibi. Çok keyifli bir yer. Bir o kadar da ızdıraplı bir yer. Bazen böyle şey gibi ben hep böyle anlattığım şey şuna dönüyor. Sanki böyle sevgilin yemek hazırlamış. Ekmek eksik. Git bir ekmek al bana gel diyor. Onun için çıkıyorsun dışarıya ekmek almaya diye aşağı iniyorsun. Ve ondan sonra hafıza kaybı. Ben kimdim? Neredeydim? Ne alacaktım? Ne yapıyordum derken bu aşağıya indiğin gibi böyle dolanıyorsun avare avare. Ne zaman ki ya ben ne yapıyorum diye gerçekten soruyorsun, öğren, 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 yıllar geçiyor. Sonra ufak ufak kaç tane fırın ekmeğin, fırının önünden geçmişsin. Kaç kez ekmek alıp yemişsin. Paylaşmayı da bilememişsin işte o yüzden. Aslında paylaşmaya gideceksin yani. Ondan sonra anlıyorsun ki ya diyorsun bu ekmek beni çok bir çekiyor falan. Bu nedir, o nedir, o şu nedir diye sonra öğrene öğrene. Ufak ufak ya ben bunun için mi geldim acaba derken yavaş yavaş sana zaten o ekmek kırıntılarını bırakmaya başlıyor ruhun. Yolculuğunu anla diye. Yaşam tutkusu, hayatta yapman gereken iş böyle çat diye gelmez. Birazcık bir şey gelir bir arkasından gidersin. Birazcık daha gelir arkasından gidersin. Yine mi bulamadım dediğin dönemler olur. Bir daha gidersin, bir daha kalkarsın, bir daha ayağa kalkarsın, bir daha. Çocuk tek ayağa kalktığı zaman yürümeyi öğrenemediği gibi bu dünyada da yaşam enerjini nereye kanalize edeceğini tek seferde bulamazsın. Bulamaman da gerekir. Bu normal. Düşmek normaldir yani. O yüzden diyorum elinizde ne iş varsa onu tutkuyla yapmayı becerin bari. Onu aşın. Evet. Ben böyle yaptım. Yaşadığım bir sürü deneyimde rahatsız edici. Bu iş bana uygun değil dedikten bir sürü deneyim yaşattırdı bana kurumsal hayat. Ve o kurumsal hayat, bu arada gerçekten ben kurumsallaşıyorum. Yani kurumsal hayatta bir sıkıntı yok. Zihniyetlerde sıkıntı var zaten aslında. Gelişmeyi istemeyen, samimiyet istemeyen bir sistemle ilerliyor şu an kurumsal. Çalışanlarına samimi olmak istemiyor. Gerek yok çünkü. Aile şirketi yönetmiyoruz. Kocaman şirketlerde fazla kalabalıklar yaşıyoruz. Bu değil, kurumsallık sorun değil. Tutkusuzluk biraz sorun olabilir. Onun için de elinden geleni yaşadığın atmosferde sana ne sorun yaşatılıyorsa anlamaya vermen lazım. Bana neden bu yaşatılıyor? Ne anlatılmaya çalışılıyor? Burada benim çıkartmam gereken derslerdir. Bazen hoşuma gitmedi eleştiriler. Bana karşı yapılan eleştiriler. Ama o eleştirileri alıp da uygulamaya koyduğumda alacağımı aldım. Aslında evet ya bu güzel bir şeymiş. Bazen başımıza gelecek en güzel şeyden korkuyoruz. İstemiyoruz. Bildiğimizi devam ettirmek daha kolay geliyor. Oysa ki eziyet. Bunu 3-5 kez yaşa. Yaşamda ben şu an ne biliyorsam hayatla ilgili bunların hepsinin bana eziyet olduğunu biliyorum mesela şu anda. Böyle bir kafaya getiriyor seni. Yaşamınla ilgili birçok şeyi bilerek yaptın, hakimiyetle yaptığını düşündün. Nerede ben deyip onu dışarı çıkarttın, artık ezberlediğin, çok alıştığım şeylerin varsa çok rahat yaptığım şeyler eziyet. Onu anlıyorum mesela artık böyle yavaş yavaş her anında bildirsin istiyorsun. Hiç bilmeyeyim ben. Hep sen bildir. Bilginin sana eziyet olduğunu çok kez görüyorsun çünkü. O yüzden belirsizlik gerçekten çok güzel bir zamandır. Çok taze bir zamandır. Ve ironik ki fiziksel olarak da çamurlu bir dönemdir. Bu dibin böyle çamurlarının kalktığı bir dönemdir. O yavaş yavaş dibe çökecek. Dibe çökmesi için, bir suyun dibe çökmesi için sakin kalmak gerekir. Meditasyon yapmak gerekir, topraklanmak gerekir.
O yüzden doğaya çıkın. Acil cevabım şudur, hızlı cevap. Gerçekten düzenli bir şekilde doğada vakit geçirin. Ormanda vakit geçirin, yeşil görün. Tıbbi olarak kanıtlıdır bu. Beynin yeşil görmek beyni anında parasempatik sinir sistemi yani dengeleyici sinir sistemini çalıştırtır. İlla böyle kocaman ormana gitmenize, kamp yapmanıza gerek yok. Ama tabii imkanınız varsa da onu yapın. Yeşil görün, bitki, evinizde bitki besleyin. Her gün bir bitkiyle uğraşın mesela. Evinizde bir şeyler ekin. Biber ekin, marul ekin, bir şey ekin yani. Bahçede. Çok Yeşilin katkısı çok 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 büyük, büyük doğru. gerçekten. Evet. Ağaç ekin. Hatta geçenlerde bir yayın Hı hı. yaptık Murat İrfan Acaba'yla. Hızır'ı işledik, Hızır konusunu işledik. Onun diğer adının da Yeşil Hı Adam hı. olduğunu söyleyince çok şaşırmıştım ben mesela. Doğayla bağlantılı olduğu için Yeşil Adam e, rolü Hı hı. biçilmiş Hızır Bunu için bile. bilmiyordum. Güzel bilgi. Bağlantısını Hı tam hı, kuramadım ama Hızır hazırdır. Yani orada hazırda olandır, önünde olandır. Olanı kabul hı hı, etmektir. Yeşil aynı zamanda kalp bölgesi olduğundan dolayı da dördüncü boyutta şu anda yaşadığını anda olmak, onu kabul etmek anlamına gelir. Belki ondandır. Hani öyle bir bağ hı kurabilirim hı. belki. Ama yaşamımızı sevmek, kaderimizi sevmek, kaderimizi sabit bir şekilde devam edeceği anlamına gelmiyor. Bunu çok yanlış anlıyorlar. Kaderini sevdiğin anda hiçbir şey değişmeyecek diye bir şey söz konusu bile olamaz. Olamaz. Hatta bir sev, yaşamına o bir cesaret et bakalım. Bir tek şey seçin hayatınızda ve bir tek şeyi sev. Değiştirmek istediğin şeyi değiştirmekten vazgeç ve sevmeye kendini ada. Bak ne oluyor. Bir tek şey, küçük bir şey seçin. Ya eminim. Çünkü bu matematik, bu fizik, bu bilim yani. Böyle olacak. Evet, yani Evet. kabul etmek. Vallahi çok özlemişiz Ayşegül. Yani çok zaman koymuşuz araya. Gerçekten seni dinlemeyi de özlemişiz. Evet, Sohbet etmeyi de güzel teşekkür ederim. konulara Ben de. özlemişiz. Mübarek de bir günde denk gelmemiz de Yok, tesadüf olmasa gerek değil, bence. değildir. Bu dönem ihtiyaç vardı zaten. İki vesile oldun. Ben de arada canlı yayınlar yapmak istiyorum ama tabii böyle karşılıklı tadı ayrı oluyor. Tek başına yapınca monolog gibi oluyor biraz. Alttakiler soru soruyor ama böyle çok hızlı soru geliyor alttan da. Yetişemiyorum falan. Biraz Değil mi? dağılabiliyor. Yetişemiyoruz. Yaparız tabii ki de. Seve seve yaparız. Rahat rahat konuştuğum Hı kanallardan bir hı. tanesi sonuçta. Ya, Sağ ol. Biz de şunu seninle söylemek öyle. istiyorum Her ama zaman yani olduğu hani bir gibi. toparlamak istiyorum. Çünkü ben bu konuda çok hassasım. Tabii. Gerçekten e, acele etmekten bahsetmiyorum. Çünkü aynı arketip bende oldukça var. Aceleci tarafım vardır. Koç şeyim de etkim de vardır. Koç çok inatçıdır. YouTube'a bu arada senin vesilenle anlatmış olayım. Son bir tane video koydum. Sen de mi Koç. koymuştun? Son bir tane video koydum. Koç burcunu anlatıyor ve Koç burcunun 3 fazını anlatıyor ve bu dönem Türkiye için çok önemli aslında. Zaten 21 Mart etkisi, Ekinoksu, Nevruz'u, Ramazan'ın başlangıcına denk gelmesi falan filan. Bunların hepsiyle birlikte şu anda gerçekten haydi başlıyoruz dediğim şey benim bayağıdır böyle haydi başlıyoruz diyorum ya zırt pırt haydi başlıyoruz diyorum falan. Bu buydu aslında bu dönem hadi başlıyor geliyor yani. Şimdi geliyor. O videoya bir dikkat edilsin bu arada bir bakın. Çok bir karşılaştırılan yani başka yerde çok görülen bir bilgi değil. Üç fazın ilki Koç'ta e, böyle kafası diki dikine giden, senin anlattığın gibi, inatçı, hızlı hareket eden, her şey çabuk olsun isteyen, dünyanın merkezinde olduğunu zanneden, herkes onu görsün isteyen arketiple başlar. Bunun adı Koç'tur. İlk fazın adı Koç'tur. Bu burcu aslında üç fazlı. Bunun ilk fazı Koç. İkinci fazı Çoban. Çoban artık gütmeyi öğreniyor onu. Bedenini yönetmeyi öğreniyor. Acele etmemeyi öğreniyor. Zamanın sürecini iyi kullanmayı öğreniyor. Ondan sonra e, yaşamında gerçekten bazı şeyleri akıl koymanın, akılla analitik olarak bakmanın aslında zamanında akılsızca enerjisini çünkü ateş yani yaratmak istiyor. Akılsızca yaratmaya çalışırken yıktığının çok daha fazlasını aklını koyarsa yaratabileceğini anladığı çoban. Bak bunlar çok Anadolu terimleri aynı zamanda. Anadolu sembolleri de aynı zamanda. Tabii. Üçüncüsü ise güneşi doğuran ya da yeni doğan güneş diye de geçebiliyor. Bu da artık içindeki küçüklüğünden beri, en başından beri hep beklediği ilgi, çok ilgi ister Koç. Herkes benimle ilgilensin ister ve doyumsuzdur, doymazsın önce. Ondan sonra
Bu bizim insanın da ilk dönemleridir de bu arada. Bebeklik dönemimizi de anlatır Koç aslında. Hep ben, hep ben, hep ben dersin bebeklikte. Çünkü demek zorundasındır. Ama ondan sonra artık çobanlığa geçtiğin zaman Koç olmaman gerekiyor. Ergenlikte yavaş yavaş çobanlığı öğrenmen gereken bir kırılma yaşıyorsun aslında. Üçüncüsünde ise güneşi doğuranda bütün bu istediği ilginin, bütün bu istediği merkezde olmanın aslında insanları daha fazla merkeze getirmenin, hani sahneye insan çağırmanın ya da e, kendisine gösterilen ilgidense aslında kendisinin kendisine ilgi göstermesi gerektiğini fark etme. Öze ilgi gösterdiğini anlamakla bu çoban koçun içindeki özü göre o özdeki güneşi doğurtturuyor aslında. Ve böylece ışığını parlatıyor. Çünkü koç nedir? Koç liderdir. Koç öncüdür. İlkedir. Başlangıçları yapar. Zaten Zodyak'ın ilk burcudur bu yüzden de. O yüzden Hı de hı. Türkiye'de de aydınlanmayla ilgili çok ciddi bir önceliğin koç arketipi bu ay başladı. Ama biz bunu nasıl yapacağız diye haritasına baktığımızda koç tabii özellikleri var ama nasıl yapacağız diye baktığımızda içimizdeki o balık, bağımlı olarak gördüğümüz para, eş, çocuk, ondan sonra sağlık, ilgi, en çok ilgi bağımlılığımız var. Görülmek mesela. Sosyal medya o yüzden burada teknolojik şeyler çok patlıyor. Süper olduğumuz için değil, ilgilendiğimiz için. Çünkü çok ilgi alabileceğimiz bir alan ya hesabımıza oturuyor. Bununla birlikte Türkiye'nin bütün bağımlılıklarını eğer ki disipline sokarsa ki burası tarikat ülkesidir, yani terakki ülkesidir, merdiven ülkesidir. Yavaş yavaş merdiveni yüksele yüksele geçilen bir sürü disiplinle büyüyen bir halkımız vardır aslında. Köyde böyledir yani. Üslup, erkan, edep bunlar hepsi tarikat özellikleri aslında. Bizim ahlaki özelliklerimiz, gelenekselliğimiz çok fazlaydı eskiden. Her şeyin nedeni belliydi. Evlilik, düğün, işte zekat, osu busu hepsinin bir anlamı var. Bunların hepsi tarikat özellikleri aslında. Yani değerleri. Bunlara tabi olaraktan aslında Türkiye'deki bir sürü insanın bağımlılıklarını eğer edepli bir hale getirebilirse, dengeli hale getirebilirse kısacası, o zaman Başak'la ektiğini biçe sürekli kendi bağımlılıklarından özgürleşebileceğini gösteriyor. O yüzden bizim gerçek anlamda Türkiye'yi ayağa kaldırmamızın yolu herkesin de biraz bireylerinden de oluşuyor. Çünkü devir artık yukarısı yapsın aşağı insin diye bir devir değil. İşte Plüto Kova da buydu zaten. Hiyerarşik sistemlerin kürevi sistemlere döndüğü yerler. Yani yukarıya çıkan aşağıya hizmet eder. Tamam. Devlet hizmet eder, büyükler hizmet eder, zenginler hizmet eder. Fakat aşağısı da yukarıya hizmet eder. Orayı unutmayalım. Halkın ülkenin gidişatında çok önemli, yani çok vazgeçilmez bir görevi var. Ama bu oy değil. Oyu istediğiniz gibi verin. Oy önemli, evet tamam. Ama bu ülkede gerçekten bağımsızlaşmanın bir bedeli var ve bu şu anda biz bunu ekonomik kriz olarak yaşıyoruz. Ne kadar ekonomik krizi varsa, dolar, euro ne kadar artarsa biz o kadar bağımsızlaşıyoruz demektir bu ülkede. Bu bir dayanma sonucudur çünkü. Ne zaman ki sen bu dünya ekonomisi arasında bu sistemleri, bu sıkıntıları yaşamak istemez, ona göre hareketler verirsin, bu sefer üretiminde veya kendi değerlerini korumakta geri planda olur. Fakat bu ülke senin dediğin gibi hızlı bir şekilde ayağa kalkacak bir ülke değil. Hızlı şekilde ayağa kalkması için motoru böyle şey gibi hani kolla çalıştırılan aküler vardır ya, önce bir onu doldurursun ondan sonra motoru çalıştırmaya başlar. Şimdi şu anda biz kol çeviriyoruz. Sanki boşa çeviriyor gibi çeviriyoruz yani. Böyle çeviriyoruz. Hiç şey olmuyor Türkiye'de. Ondan sonra bir başlar motor görürsün. Öyle anında böyle Dubai gibi, Arap Emirlikleri gibi ciddi ciddi böyle yükselmeler olur falan. Yeraltı kaynakları açığa çıkar. Olur. İnşallah. Allah Yok, ağzımdan olur. işitsin diyorum Gerçekten valla. biraz yani olayları hesaplı bakmak lazım. Bu kadar pesimist olmanın hiçbir şey mantığı yok. Olmaz yani. Bu kadar aslında kötülük kendi içerisinde iyilik olmadan asla karşına gelmez. Allah da ona göre karar verir diyoruz ve bu bedende de böyle. Bırakın din kitaplarını atın. Bilim de bunu söyler zaten istersen.
Eğer doğru araştırırsan. O yüzden söyleyeceğim şey şu. Şu anda boşa gibi gelen bu çark aslında ben olsam, ben de kendim böyle yönetiyorum. Benim yarın bir gün yapacağım şeyi, bir başarıdır yarın bir gün yapacağım şey, bir güçtür. Ve benim o gücü kaldırabilmem gerekiyor. Şu anda benim yarın yapacağım gücü ben şu an kaldıramıyorum. O yüzden doğrudan o gücü çalışmıyorum. O gücü kaldırabilmek için onun bir alt gücü, onun bir alt gücündeyim şu anda. Benim birkaç safhalarım var hayatta. İşte bak Başak dediğim böyle bir şey. Başak'ım ben. Yani böyle komple Başak gibi bir şeyim. Plan. Yarın bir gün bu ülkenin yapacağı işte neden üretim yapmıyor? Neden fabrikaları yok? Ya şu an üretimi sen kaldıramıyorsun. Üretimini doğru düzgün harcamayı bilmiyorsun, delege etmeyi bilmiyorsun, işlemeyi tam bilmiyorsun, yapman gereken başka şeyler var. Eğer çok zengin olursan seni kim koruyacak? Çok güçlü olursan sınırlarını nasıl savunacaksın? Teknolojin olacak mı bunun için? Bak dünya nerelere gitti? Senin öyle teknolojin var mı? Yok. O zaman önce çeperi çizersin, ondan sonra yumurtada çocuk beslersin. Anlatabildim mi demek istediğimi? O yüzden görmüyor gibiyiz ama arka planda yarın bir gün kalkınacak bir sürü üretim alanı için şu anda korumalar elinden geldiğince bugünkü sistem Türkiye'de bu hükümetle bu muhalefetin şeyiyle artık hani neyse siz oraları doldurun e, bir şekilde yürütüyor. Ama sen olmadan bu resimde biz olmayacak. Onu da bilin. Türkiye gider. Ama sen oraya doğru gidecek misin? Yani ben olmadan biz olmaz diye anlatıyorum ya hep ilişkilerde. Bu ülkeler için de geçerli. Senin de kendini önce koruduğun alanı yapman, planını kur, işine git. Komple teorisi gibi düşünün ya ben bu işten nasıl sıyrılırım? Hani böyle atlarım gibi değil de vakti geldiği zaman hadi eyvallah deyip çıktığın zaman arkana bile bakmayacak kadar başka bir şeylerle uğraşabilecek misin? Yanına başka bir şeyler koyabilecek misin? Evet. Aslında biraz hazır olmak. Hani şu anda Türkiye süper güç yapsınlar diyelim ki. Amerika olsun Türkiye. Süper güç tacını Türkiye'ye versinler. Olamaz. Çünkü onun için konuşlanması gereken şeylere sahip olman gerekiyor önce. Senin Aynen öyle. bahsettiğin. Aynen. Sen daha sade anlat. Böyle. Estağfurullah. Ee, inşallah Valla olacak. ağzına yüreğine sağlık diyorum. Ayşegül'cüm Devamını nefesine sağlık diyorum. getirelim. Uzun Gerçekten sürede olacak bu çünkü. akşam çok güzel şeylere bahsettik. Çok da belli konulara tam da derine giremedin. Biliyorum, Çok farkındayım. fazla konu Onu var. ben senden Evet, anlıyorum giremiyorum. zaten. Çok konu var. Çok fazla damar var. O damarların hepsini konuşup hepsini derinlemesine incelemek istersin. Senin yapını da bildiğim için. O yüzden bir dahaki Evet. yayına diyorum. Çünkü bir dahaki yayını Ramazan içerisinde bir daha planlamayı düşünüyorum Olur. açıkçası. Seninle Seve tekrar bir seve. yayın Olur. yaparız diye düşünüyorum. Olur. Sebat gerekiyor. Bu ülkenin sabırlı olmayı öğrenebilmesi için sebat gerekiyor. Biz de örnek olalım. İstikrarlı bir şekilde devam edelim. Olur. Seve seve. Biz bu arada Ayşe Ilgaz'ın YouTube adresini kesinlikle tavsiye ediyorum. Önemli içerikler yapıyor. Bir ara verdi kısa. Tekrardan yeniden içerikler çekmeye başladı. Son sözlerini alayım istersen Ayşe. Valla bence çok güzel bir şeye vesile oldun. Öncelikle teşekkür ederim. En önemlisi bu. Ve hani bu Teşekkür istikrarlı ederim. yapmakla birlikte biz şunu son sözü şöyle söyleyeyim ben aslında. Çünkü benim de kendime son sözüm böyle oldu. Ben birilerine faydalı olduğumu zannediyordum uzun bir zaman. Sonra kendime faydalı olduğumu anladım. Yani ben yaptığım işte gerçekten çünkü birilerinin anlayamayacağını, kavrayamayacağını düşündükçe Türkiye'deki gelişmenin ne kadar daha yolunun olduğunu anladıkça bende çok çökme oldu mesela. Böyle ne yapacağım ben gibi oldum. Tabii deprem işe yarıyor ama bizde biliyorsunuz sıkıntı olduğu zaman oluyor. O yüzden ben diyorum ki bir şey yapıyorsak hayatta hani senle ben mesela muhabbet edeceğiz. İşte gelecek böyle istikrarlı bir şekilde inşallah yapacağız. Bunu sadece kendi keyfimiz için yapalım. İstikrarlı olsun ama keyif için olsun. Böylesi makbul çünkü böylesi güzel. Bir şey yapmalıyız. Ciddiyeti bize yaramıyor. Biz de öyle değiliz. Bizim millet öyle değil. Biz Japon değiliz. Biz Japon dil deyince tabii aklıma hep şey geldi. Geçtiğimiz haftalarda Japon depremci Yoshinori'yi konuk etmiştim. Onun da söylediği bir söz geliyor hep aklıma. Diyor ki biz diyor depremden önce diyor gerekli bütün önlemleri alıp
böyle dua ediyoruz diyor. Siz de diyor deprem olduktan sonra önlemleri düşünüyorsunuz, öyle dua ediyorsunuz diyor. Yani siz de yapabilirsiniz. Neden önceden? Çok zeki bir halksınız Hı diyor hı. Türk Ama halkı için. Japonlar Onu da farklıdır. Japon'da hatırlatmasını harakiri denilen yapıyor. bir olay var biliyorsun. Bir şeyde Ha başarı tabii. kazanamadıkları zaman Ee, kendilerini öldürürler. Haysiyetleri biter çünkü. Yaşam onurları biter. tabii. Liyakatsizliğin Ama çok cezalandırılması kendileri. acımasızlardır da. Aynı zamanda ben bu konu Tabii. boşuna gelmedi. Çin'de milyonlarca insanı da katledebilecek kadar ciddi bir saldırı yetenekleri Evet. ve böylelikleri vardır yani. Türk onu yapamaz. Türk ortayı bulmaya çalıştığı için bu kadar yavaş ilerliyor zaten. Japonların şeyi de hatırlatalım bu arada. Pearl Harbor'da kamikaze dalışları da yani çok meşhurdur. Uçağı canı pahasına Pearl Harbor'un içine sürerler. İşte evet, Canı pahasına. kamikaze harekiriler Öyle de Japon hırslılardır. kültüründen dilimize gelmiş kelimeler. Doğru. Biz öyle değiliz ama. Bizde Evet. başka şeyler, başka Güzelmiş. özellikler var. Yani Japonya ve Çin çok ciddi disiplin. Öbür taraf ekmek elden su gölden. Ne diyorsun, fabrikalar çalışıyor. Başkalarını çalıştırıyoruz. Biz de yiyoruz kafası. Bizde de biraz tembellik. Batı bence tembel bu arada. Batı'nın Tabii. tembelliğiyle Doğu'nun aşırı çalışkanlığın ortasını bulma çabası var. Orta kolay mı bulunuyor? Önce bir ucu yaşıyorsun, sonra öbür ucu yaşıyorsun. İki uçta da yanıyorsun, beynin ortayı buluyor. Türkiye boşu boşuna dünyanın coğrafik olarak da ortasında değil. Boşu boşuna yolların geçtiği yerde de değil. Boşu boşuna medeniyetlere beşik de değil. Her şey yani görünen köy kılavuz istemez. Ben ne diyeyim artık? Yani yaşını gördükten sonra inanacağız zaten. Ama gösterecek misin? Kendine göster. Önceden inan. Daha rahat yaşarsın yani. Daha mutlu yaşarsın. Daha ferah yaşarsın. Bütün dünya senin olur. Türk demek, Türkiye demek, bütün dünya demek zaten. Yok, Türkiye'yi bırakmayın. Ya Türklük için çalışıyorsan istediğin yere gidebilirsin. Hiç önemi yok. Bu saate kadar bizi izleyen Evet. tüm dostlara Teşekkür ederim. sevgiler, Sayı bu saygılar arada rekor diliyorum gibi yani, bu tekrardan. Ramazan gecesi bu saatte burada kalanlara gerçekten teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere diyorum. İyi geceler. Hepinizin de mübarek Ramazanı kutlu olsun diyorum Berkos. şimdiden. Hoşça kal.